İnanabiliyor musun? Koca Bizans imparatorunun yüzüne baka baka peynir tulumu diye alay eden, yeri geldiğinde böyle karanlıkta eriyen hastalıklı zombilerle falan dövüşen bir kahramanımız var. Hem de 1960'ların o siyah beyaz Türkiye'sinde. Aynen öyle. Sen muhtemelen Türk sinemasının o efsanevi altın çağını, o usta isim Kartal Tibet'i düşündüğünde herkes gibi o malum repliği hatırlıyorsun. Altar'ın oğlu Tarkan. Kesinlikle Altar'ın oğlu Tarkan'ı hatırlıyorsun. Hakkın var, yani bu hepimizin hafızasına bir şekilde kazındı. Ama işin aslı Kartal Tibet'i o devasa beyaz perdeye fırlatan, onu sinemada resmen bir ikon haline getiren asıl karakter bambaşka bir şey. Çok daha vahşi bir figür aslında. Hı hı. Çok daha asi ve dizginlenemez bir figür. Bugün seninle Türk sinemasının o ilk gerçek anti kahramanının, yani Karaoğlan'ın o inanılmaz serüvenine detaylıca dalıyoruz. Tarkan'ın devasa popülerliğinin gölgesinde kalmış gibi görünse de, Karaoğlan'ın kökeni Türk popüler kültüründe inanılmaz derin bir yere sahip. Yani durup dururken ortaya çıkmış bir karakter değil. Aynen öyle. Tıpkı diğer tarihi epik kahramanlar gibi o da kağıt üzerinde Suat Yalaz'ın o muazzam kaleminden çıkma bir çizgi roman kahramanı olarak doğuyor aslında. 1 Nisan 1963'tü sanırım, değil mi? Evet, 1 Nisan 1963'te dergi olarak yayın hayatına atılıyor ama öncesi de var. 1962'de gazetelerde tefrike ediliyor. Yani parça parça okuyucuya sunuluyor diyorsun. Kesinlikle. 2000'li yıllarda bile bu serinin defalarca tekrar basıldığını görüyoruz ki hani bu karakterin zamana nasıl direndiğinin en büyük kanıtı. Ve çıkış süreci, çünkü ortada bir fikir var. Ama bu fikir doğrudan Suat Yalız'ın aklına bir gece ansızın gökten düşer gibi falan gelmiyor. İşin mutfağında aslında o deha tohumunu atan Abdullah Ziya Kozanoğlu var. Hani şu ünlü öyküyle başlıyor her şey. Evet, kökenlere indiğimizde tam olarak Kozanoğlu'nun resimli mecmuada tefrika edilen o meşhur Kızıltuğ adlı öyküsüyle karşılaşıyoruz. Oradaki iki karakter çok ilginç. Aynen, bu öyküde Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında maceradan maceraya koşan iki karakter var. Otsukarcı ve oğlu Kaan. Sonra bu Kızıltuğ hikayelerinin birleştirilmesi gündeme geliyor galiba. Yaklaşık 3 yıl sonra, evet. Bu birleşme gündeme geldiğinde Suat Yalaz projeye dahil ediliyor. Aslında Karaoğlan'ın prototipi, hatta ilk halinin adı doğrudan Kaan. Ha, yani Karaoğlan ismi sonradan çıkıyor. Doğru. Kozanoğlu yazmaya bırakma kararı alınca Suat Yalaz bayrağı tamamen devralıyor, tam 9 Kaan macerası yazıyor. Ve sonrasında o karaktere kendi isyankar ruhunu üfleyerek adını Karaoğlan yapıyor, öyle mi? Aynen öyle. Asıl efsane tam da o an başlıyor zaten. Ya ne karakter ama, hani kağıt üzerindeki o bitmek bilmeyen enerji sinemaya da birebir, adeta patlayıcı bir şekilde yansımış. Kesinlikle izleyiciyi hemen içine çeken bir enerjisi var. Düşünsene, karşımızda genç, atletik, deli dolu, gözü pek, tam bir Uygur genci var. Cidden kendi kurallarını kendi koyan biri. Hadi lafı hiç uzatmadan şu 1965'te başlayıp 72'ye kadar süren o 6 filmlik efsanevi serüvenin ilk durağına dalalım. Altay'dan gelen yiğitti. Aynen, Altay'dan gelen Yiğit, 1965 yapımı. Bu film sinema tarihimiz için gerçekten bir mihenk taşı. Çünkü Kartal Tibet'i ilk kez aktör olarak kameranın karşısında izliyoruz. Hikayesi de oldukça sert başlıyor ama. Evet, hikayenin itici gücü saf bir trajedi ve intikam. Kaşgarlı Burhan adındaki acımasız, saplantılı bir figür var ortada. Ve Karaoğlan'ın ailesine hedef alıyor. Aynen öyle. Karaoğlan'ın annesi Ece Hatun'u ve babası Bay Bora'yı kaçırıyor. Karaoğlan'ın perdedeki varoluş amacı tamamen bunun üzerine inşa ediliyor. O açılış sahnesindeki gerilim inanılmaz zaten. Sen izlerken de hissetmişsindir. Karaoğlan bir hanın kapısına dayanıyor. Kapıyı adeta yerinden sökercesine yumrukluyor falan. İçeriden gelen o cılız, git buradan sesleri var bir de. Ha, işte onlara hiç aldırış etmeden şey diyor, atım da ben de 3 gündür ayakta uyuyoruz diyerek resmen resti çekiyor. Fakat içeride sıradan bir hancı yok. Dönemin en tehlikeli, en psikopat adamlarından biri var. Camoka. Camoka'nın kuralı çok net. O bir mekandaysa içeride başka kimsenin nefes almaya bile hakkı yoktur. Ama Camaka'nın bu mutlak diktatörlük, hani her yeri domine etme çabası Karaoğlan'ın umrunda bile değil ki.
Çünkü o otorite falan tanımaz bir karakter. İçeri giriyor, karşısına çıkan adamları kelimenin tam anlamıyla birer birer duvardan duvara çarpıp öyle odasına çekiliyor. Tabii Camoka'nın adamları bu cüreti hazmedemeyip ona gizlice okla suikast düzenlemeye kalkışıyorlar. Neyse ki handaki bir kadının son andaki uyarısıyla bu pusudan son saniyede kurtuluyor. Camoka da hiç geri adım atacak bir tip değil ki. Karaoğlan'ın uyuduğunu sanıp odaya dalıyor adam. Ama bizimki kılıcı elinde onu bekliyor zaten karanlıkta. Aynen. Camoka bakıyor ki bu adam öyle kolay lokma değil. Hemen o sinsi siyasetini devreye sokuyor. Taktik değiştirip adama ortaklık teklif ediyor. Zapt edemediğin gücü satın al mantığı yani. Kesinlikle. Bizim yanımızda ol, soygunlarda, vurgunlarda en büyük payı sana vereceğiz diyor. Karaoğlan'ın orada verdiği cevap ise tam bir racon. Bence Türk sinemasının en iyi repliklerinden biri o. Vallahi öyle. Diyor ki, Cengiz Han'ın gençlik arkadaşı Camoka'nın adını takmışsın ama ondaki mertlik sende yok. Şimdi şu adamlarını al ve defol. İnanılmaz bir meydan okuma değil mi? Müthiş gerçekten. Ertesi günkü tanışma sahnesi ise bence filmin, hatta tüm serinin tonunu belirleyen, karakterin DNA'sını ortaya koyan en önemli an diyebiliriz. Cengiz Han'ın eski komutanı Balaban ile olan o meşhur sahne, Aynen o çay kenarındaki inatlaşma. Karaoğlan atını sularken Balaban gelip diyor ki, çek şu atını, atımı sularken orada kimse olamaz. Kendi askeri otoritesini dayatmaya çalışıyor yaşlı kurt. ikisi de bileğinin gücüne acayip güveniyor, ikisi de fazlasıyla özgüvenli tipler. Kesinlikle. Ya orada Karaoğlan'ın o kışkırtıcı, alaycı tavrı harika değil mi? Koskoca komutana dönüp bana mı dedin dede babalık diyerek resmen adamın damarına basıyor. Balaban gibi koca bir ordunun komutanının buna sinirlenmemesi imkansız zaten. Tıpkı Camoka gibi o da bu genç adamı kendi altına at uşağı olarak almak istiyor bir an. Karaoğlan da durur mu? O meşhur mızraklı düelloyu teklif ediyor hemen. Sudan düşen at uşağı olur diyerek kuralı koyuyor. Tabii ki kıvrak bir hamleyle koca Balaban'ı suya gömüyor bizimki. Ama işin asıl vurucu yanı hani kazandığı halde adamı ezmemesi. Sudan çıkan Balaban'la yemeğini falan paylaşıyor. İşte tam o yemek esnasında hikayenin o derin geçmişine bağlanıyoruz. Karaoğlan'ın Kaşgarlı Burhan'ı aradığını ve onun ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söylemesi üzerine o muazzam sinematik detay geliyor. Balaban'ın o yediği lokmanın boğazında kalması. Harika bir andır o. Çünkü Kaşgarlı Burhan öyle sıradan bir haydut falan değil. Etrafında 10.000 askeri olan devasa bir güç. Balaban bu büyük tehlikeyi anlattıkça Karaoğlan geri adım atmak yerine daha da hevesleniyor kavgaya. Biz de tam o an bu husumetin basit bir kan davası olmadığını, köklerinin çok eskiye dayandığını anlıyoruz izleyici olarak. Tabii geçmiş çok karanlık. Sen bunu anlatırken benim aklıma hep şey geliyor, o meşhur balık tutmayı öğrenmemek analojisi. Evet, o analoji hikayenin kalbidir bence. Ya düşünsene Baybora bu Kaşgarlı Burhan'a o kadar fazla iyilik yapmış ki adamı resmen asalak birine dönüştürmüş. En güzel avı vurmuş ona hediye etmiş, en iyi atını ona tahsis etmiş falan. Burhan hep hazıra konmaya, hep dışarıdan almaya alışmış bir karakter. Aynen öyle ama iş Baybora'nın sevdiği kadına yani Ece Matun'a gelince Burhan'ın o zehirli açgözlülüğü sınır tanımıyor. Adamın zihniyeti resmen şu, hep bana balık verdin ben balık tutmayı bilmiyorum o zaman senin kadının da benim kısmetimdir. Gidip kadına çöküyor alenen. Balaban bunu duyunca delirecek gibi oluyor zaten. Bana yapacaktı dinlemez dalardım aralarına diyor ama hikayenin sonu gerçekten çok karanlık bitiyor. Burhan'ın bu takıntısı aslında tam bir psikopati. Yıllar sonra obayı basıyor, sırf Baybora ile evlendiği diye hani Burhan'a yar olmayan kimseye yar olmaz diyerek sırf intikam uğruna Ece Hatun'u vahşice öldürüyor. Günahsız insanların kanını akıtıyor ortalıkta. Baybora da boş durmuyor tabii bu vahşete karşılık olarak. O da Burhan'ın yüzünü kılıcıyla parçalıyor, onu ömür boyu taşıyacağı kocaman bir yara iziyle işaretliyor aslında. Yaralı haldeki Baybora'nın o kaşış sahnesi çok trajiktir. Peşinde koca bir ordu varken, kaçarken hani henüz bebek olan Karaoğlan'ı ormandaki yaşlı bir çifte emanet etmesi var ya, oğlum size emanet beni atıma bindirin demesi bir babanın yapabileceği en trajik fedakarlıktır herhalde. İzleyicinin gözünün önüne o umutsuz kan revan içindeki sahne hemen gelir zaten. İşte Karaoğlan'ın içindeki o bitmek bilmeyen öfkenin asıl kaynağı da bu geçmiş.
İlerleyen sahnelerde Balaban'la böyle omuz omuza yola devam ederken gölde eğlenen kızları görüyorlar. Karaoğlan orada Ülger Hatun'u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Ama kızın abisi çok sıkıntılı bir karakter. Hani mermer gibi adam derler ya, tam öyle, laftan anlamaz biri. Bu topraklar benim, derhal defolun diye bizimkilere dikleniyor durduk yere. Tabii peşlerinde intikam ateşiyle yanan bir de Camoka var o sırada. Karaoğlan gizlice yaklaşan bir suikastçıyı evire çevire döverken Camoka arka planda yine işi pişiriyor. Kız kardeşini Kaşgarlı Burhan'a teslim edeceğiz, mükafatı büyük falan diyerek kızı kaçırması için aslında dolaylı yoldan Karaoğlan'ı kendi tuzağına çekmeye çalışıyor. Yılan gibi. Camoka her zaman elini ateşe sokmadan başkalarını maşa olarak kullanmayı seven çok sinsi bir zeka. Kızı kaçırtıyor ama asıl hedefinin Karaoğlan'ı açık bir hedefe çekmek olduğu çok belli. Kendi adamı bile ona isyan ediyor aslında Karaoğlan'ın mertliğini görünce. Evet, kendi adamlarından biri Karaoğlan'ın mertliğinden etkilenip Camoka'ya isyan edince, Camoka gözünü bile kırpmadan, zerre acımadan o kendi adamını öldürüyor. Sonunda Ülger'in o mermer gibi dediğimiz inatçı abisi nihayet gerçeği idrak ediyor. Ediyor ve Karaoğlan ile güçlerini birleştiriyor, sonunda Camoka'yı kıstırıyorlar. Ya Camoka'nın o ilkel güç gösterisi şovu da izlerken bana hep çok komik gelir. Ülger'in abisine kafa tutarken koca bir kaya parçasını falan kaldırıp bak gördün mü ben ne kadar güçlüyüm falan diye ucuz bir şov yapıyor. Sonra da o mermer gibi adamı tuzağa çekip feci şekilde yaralıyor zaten. Aynen. Camuka aynı taktikle Karaoğlan'ı da kışkırtacağını sanıyor galiba. Ama Karaoğlan tek bir ıslıkla atını çağırıp kızı atın terkisine attığı gibi kaçıyor. Ve o efsane uçurum sahnesi geliyor sonra. O sahne Türk sineması için efsanedir. Uçurumun kenarında kıstırılmışlar, arkaları boşluk, kaçacak yer yok. Karaoğlan okunu geriyor ve sinema tarihine geçen o muazzam repliği patlatıyor. 8 okum var, her birinize 2 ok. Adamlarından biri onu hafife alıyor orada. Oyun tertiplemeye lüzum yok diye ileri atılınca bizimki anında alnının çatından vuruyor adamı. Camoka'nın orada geri çekilmesi taktiksel bir zorunluluk elbette ama yine o şeytani planlarından birini yapıyor. Üzerlerine gitmiyor, nasılsa suyu yok, sıcaktan kavrulup ölecekler diye güneşin altında ölmelerini bekliyor. Ama Karaoğlan'ın hayatta kalma güdüsünü bayağı hafife alıyor. O ilkel direncini hesaba katmıyor diyelim. Karaoğlan ansızın fırlayıp o kalan adamları tek tek alt ediyor. Camoka'yla teke tek kaldıklarında ise durum çok vahşileşiyor. Onun bir kılıçla falan öldürmüyor değil mi? Hayır, bir kılıçla veya okla değil, kendi elleriyle, kemiklerini kelimenin tam anlamıyla sıka sıka, hani o çatırdama seslerini duyarak, kırarak cezalandırıyor. Bu vahşet onun doğayla ne kadar iç içe bir avcı olduğunun en büyük göstergesi bence. Finalde tam anlamıyla epik bir intikam tablosu çiziyor zaten. Karaoğlan sarayı basıyor, tutsak edilen Balaban'ı kurtarıyor ve sonunda hayatını mahveden o Kaşgarlı Burhan'ın karşısına dikiliyor aslanlar gibi. O anki sözleri gerçekten tüyler ürpertici. Ben kafasını uçurduğun, ardına bölük bölük er saldığın Bay Bora'nın oğlu Karaoğlan'ım. Cengini veriyor, Burhan'ı indirip intikamını bir güzel alıyor. Tam o esnada da Cengiz Han'dan çok kritik bir bilgi öğreniyor. Babasının Bizans'ta esir olduğunu öğreniyor ve yeni rota belli oluyor, istikamet Bizans. Bu geçiş bizi 1966 yapımı olan ikinci filme, yani Baybora'nın oğluna sürüklüyor. Evet, ikinci filme geçiyoruz. Bu filmde ilkine kıyasla hikayenin yapısı, hani o doğrudan şiddetten ziyade tamamen gizem, kimlik saklama ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu. Açılışında böyle kasaptan et çalan bir çocuğu merhamet edip kurtarıyordu Karaoğlan değil mi? Evet, ardından bilgi almak için konuştuğu Nalbant'ın esrarengiz şekilde ölmesiyle sürekli bir çıkmaza, böyle bir labirente giren Karaoğlan'ı izliyoruz o filmde. Ya o gizem izleyiciyi de ekran başında acayip geriyor. Bir handa Reha Yurdakul'un canlandırdığı Bay Bora'yı görüyoruz. Sen ekran başında diyorsun ki hadi artık baba oğul aynı yerdeler, yan yana gelsinler, kavuşsunlar diye bekliyorsun. Ama senarist o kavuşmayı inadına uzattıkça uzatıyor, resmen sinir bozucu bir bekleyiş. O bekleyişin üstüne bir de Engin İnal'ın oynadığı Toro karakteriyle o meşhur kapışma başlıyor. Toro, Bizans askerlerinin geldiğini duyunca hemen tabanları yağlıyor. Bizimkiler de maalesef esir düşüyor orada.
O esaret uzun sürmüyor tabii. Filmin hemen başında kurtardığı o hırsız çocuğun anahtarı çalmasıyla Karaoğlan prangalarından şıpşak kurtuluyor. Ve kendini doğrudan Bizans İmparatoru Aleksandros'un karşısında buluyor. Karaoğlan'ın o hiçbir otoriteyi tanımayan, hani güce falan boyun eğmeyen o alaycı tavrı bence bu sahnede zirveye ulaşıyor. Çok absürt ama bir o kadar da havalı bir sahne. Ya düşünsene adam koca imparatorun karşısına geçmiş, etraf tam teçhizatlı asker dolu, o gidip Aleksandros'un tam yüzüne baka baka peynir tulumu diyor. Hüseyin Peydan'ın canlandırdığı Portus'a da dönüp sakallı soytarı lakabını takıyor. Karşısındaki gücü zerre umursamıyor gerçekten. Hatta kralın sevgilisi Karaoğlan'ı o vahşi dövüş esnasında görüp çok beğeniyor. Onu Baybora'ya karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ama bizimki bu ahlaksız teklifi fena küçümseyip onlara sırtını dönüp çekip gidiyor. Ama sonrasında işler gerçekten çok trajik ve karanlık bir hal alıyor. Babasıyla olan durum mu? Evet, o trajik dönemeç Karaoğlan ve Toro'nun ölümüne dövüşünde başlıyor. Toro ölüyor, Baybora öldürdüğü adamın kendi düşmanı Portus olduğunu sanarken bir anda gerçek ortaya çıkıyor ve o karmaşa anında hani kendi öz oğlu olduğunu bilmediği Karaoğlan'a kılıç sallıyor. O anki dramatik ironi, o karakterlerin çaresizliğe ekrana çok çarpıcı yansımış. Sonra hikaye o meşhur kilise baskınına uzanıyor hani. Alişe'nin Peder Fokas rolü çok iyidir orada. Cemaate seslenişi falan var ya, şey diyor, Tanrı haklı davamızda bizden yanadır kardeşlerim, ta Orta Asya'dan onu bulmak için gelen Özoğlu elimizdedir falan diye atıp tutuyor kürsüden, kitleleri kışkırtıyor. Baybora da durur mu? Orayı tek başına basıyor. Ya akıllıca bir hareket mi dersem bence hayır, resmen delilik. Karşısındakileri masum, zayıf, yaşlı adamlar falan sanıyor ama aslında hepsi sivil giyimli, kılıçlı, genç Bizans askerleri. Neyse ki Karaoğlan tam zamanında yetişip onu o cendereden kurtarıyor da derin bir nefes alıyoruz. Sonra denizde bir teknede o ikiyüzlü rahibeden bir güzel hesap sorarak babasını manastırdan kurtarıp bu macerayı da noktalıyor. Aynı yıl içinde vizyona giren 3. film, Çamuka'nın intikamındaysa sinematik tonun böyle dramatik bir şekilde değiştiğini fark ediyoruz. Daha sert bir film oluyor değil mi? Çok daha karanlık, psikolojik işkencelerle dolu saf bir şiddet sarmalına girdiğini görüyoruz. İlk filmde mağlup olan Çamuka artık sadece sıradan bir düşman falan değil. Tam bir saplantılı ruh hastası. Kesinlikle aklını intikamla bozmuş bir sosyopat. Yaşlı bir çiftin kızını Karaoğlan'ın yerini söylemedikleri için acımasızca kırbaçlaması, sadece isminden dolayı zayıf, cılız bir genci Karaoğlan sanıp yine kan revan içinde bırakana kadar kırbaçlaması çok sert. Bir de o sır vermeyen sığır dilsiz adamı acımadan öldürmesi var. Bütün bunlar yazarın kötülüğü ne kadar tırmandırdığını fena halde gösteriyor izleyiciye. Ortada tam bir psikopat var gerçekten. Karaoğlan bir kazak obasında savunma hazırlığı yaparken o hain almla gidip Camoka'ya ötüyor. Diyor ki erkekler Özbek kızı almaya gitti. Oba şu an bomboş, korumasız. Ama bak Karaoğlan'ın zekasına burada hayran olmamak elde değil. Kızı baştan test etmişti zaten. Aynen bilerek yanıltmış, yanlış bilgi vermiş kıza. Camoka da bu tuzağa düşüp zafer kazandığını sanarak seviniyor zavallı. Fakat sonrasında Camoka'nın o sağır dilsiz adamı öldürmesi, hani obadan bir kızı döverek öfkemden kork diye Karaoğlan'a canlı bir mesaj olarak yollaması cidden kan dondurucu. Camoka'nın Karaoğlan'ı yıpratmak için uyguladığı psikolojik savaş stratejisi bu aslında. Doğrudan o yenemediği gücün karşısına çıkmaktansa önce etrafındakilere, sevdiklerine zarar vererek onu içten içe yavaş yavaş tüketmek istiyor. Evet ama benim bu filmde asıl aklımın almadığı, izlerken resmen şok olduğum bambaşka bir yer var. O tuhaf tuzak sahnesi mi? Ya Camoka bizimkileri tuzağa düşürüyor, yandan da böyle keskin aletler sallanıyor. Bildiğin tam bir korku filmi seti gibi. Bir de karşılarına bir güruh çıkarıyor. Güya bunlar önceden genç ve güzel insanlarmış ama hasta olup karanlıkta eriyen, sağlıklı insanlardan nefret eden ucube yaratıklara dönüşmüşler. Sinemamızın garip anlarından biri. Ya izlerken inanamadım. Fantastik olacağız diye biraz abartıya mı kaçmışlar? Zombiler mi var yani bu filmde dedim kendi kendime. Bildiğin karanlıkta saklanan zombi konsepti yaratmışlar. Aslında buna tam olarak o dönemin sinemasının bir çaresizliği ve biraz da yenilik arayışı diyebiliriz. Yani tarihi bir filme çok gitmemiş sanki.
Haklısın. Tarihi bir kurgunun ortasına böyle bir anda korku unsurları eklemek epey absürt duruyor ama 1960'ların o kısıtlı bütçelerinde seyirciyi şaşırtmak, hani gerilimi hep bir üst noktaya taşımak için bu tarz uçuk fantastik denemelere bir nevi ucuz korku filmi estetiğine çok sık rastlanır. Anladım. O dönemin ruhu böyleymiş demek ki. Aynen. Ve Karaoğlan'ın onu hani o kendi yarattığı karanlık hasta yaratıkların arasına atması muazzam bir kapanış sunuyor bence. Şiirsel bir adalet var orada. Gelelim 1967 yapımı 4. filme, Bizanslı Zorba'ya. Duyduğuma göre serinin gişede en çok parlayan, yapımcısına en çok kazandıran filmi bu olmuş, doğru mu? Tarihi veriler de bunu doğruluyor. Evet, ticari olarak en başarılı yapım bu. Burada Tanju Gürsu'nun hayat verdiği 1. Manuel karakterinin etrafında dönen bir hikaye izliyoruz. Basit bir kıskançlık nelere kadir dedirtiyor film. Kesinlikle. Basit bir kıskançlıktan doğup koskoca bir imparatorluğu zehirleyen psikolojik bir deliliğe dönüşen bir olay örgüsü var. Peder Mihail kızı Eleni'yi gözlerden uzak, gizlice büyütmüş hep. Yüzbaşı Viktor bu güzel kızı Manuel'den isteyince işler karışıyor. Manuel'in içindeki o narsist, her şeye sahip olma arzusuyla yanan canavar uyanıyor bir anda. O tavrı o kadar kibirli ki adamın. Yüzbaşı Viktor'u ta Karadeniz'e, Sinop'a sürüyor. Kızın zavallı babasını da Cüzamlılar Adası olan Lomnos'a postalıyor resmen. O veda davetinde yaptığı meşhur bir konuşma var bir de. Evet, güya onları tebrik ediyor ama sözleri zehir zemberek. Sarayımın sadık komutanıyla güzel Elini'nin evliliğini kutlarım diyor ama gözlerindeki o nefret, o buna layık değil, kız benim olmalıydı diye bağırıyor resmen kameralara. Ya bu Manuel'in her şey benim olacak triplerini izlerken benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? O eski Sezercik filmindeki şımarık çocuk karakteri. Hani eşeği alıp benim olacak fıstık vuracağım kırbacı diye avaz avaz bağırıyor ya, birebir aynı kafa, aynı zehirli, dünyayı kendi etrafında dönüyor sana şımarıklık hani. O analiz tam isabet gerçekten. Bu şımarıklık elinde mutlak bir devlet gücü tuttuğu için çok daha trajik bir vahşete dönüşüyor filmde. Manuel'in sırf kızı elde edemediği için Victor'u öldürtüp onun o kesik başını bir kutu içinde Eleni'ye göstermesi inanılmaz sarsıcıdır. Kızın o an aklını yitirmesi filmin en sert anlarından biri bence. O sağanak yağmur altındaki sahneyi düşün. Karaoğlan ve Baybor'a sığınacak yer ararken, Victor'un o kanlı zırhını kucaklamış, gerçeklikle bağını tamamen koparmış, hani resmen aklını kaçırmış bir Eleni tarafından esir alınıyorlar. Sonra kızın o hezeyanla etrafı ateşe vermesi, hani deliliğin görsel bir şöleni adeta. Müthiş bir görselliktir o dönem için. Neyse ki o alevlerin ortasından, o delilik halinden zar zor kurtuluyor bizimkiler. Sonra doğruca Bizans'a düşmanın kalbine sızma operasyonu başlıyor. Papinekos adında bir papazın peşine düşüyorlar. Vasilias Manuel'in yanına sızmak için de o anahtara ihtiyaçları var. Evet, o sıkı korunan odalara girmek için o altın anahtar işlevi gören hurmadallı haç pelerini çalınmalı. Ama bizim Karaoğlan'ın da huyu kurusun. Hani mahalle yanarken saç tarayan cinsten acayip bir rahatlığı var adamın. Hep öyle değil mi zaten karakter? Öyle her yerde kelle koltukta adam aranıyor. Bütün imparatorluk peşlerinde. Bu gitmiş kızla gönül eğlendiriyor. Onunla flörtleşiyor falan, sonra da yatağında askerlerden baskın yiyorlar tabii. Neyse ki en sonunda sarayda o kimlikleri açıklama sahnesi ve Zorba Manuel'in cezasını feci şekilde bulmasıyla seyirci olarak içimizin yağları eriyor. 1967 yapımı 5. film olan Yeşil Ejder Ağa Karşı'ya çok kısa değinmek gerekirse, maalesef telif hakları sorunları nedeniyle resmi yollardan ulaşılamayan kayıp bir film durumunda o. Evet, onu bulmak çok zor. Çinli, böyle yeşil maskeli bir prensesle olan mücadeleyi konu alıyor aslında. Kartal Tibet'in bu noktadan birkaç yıl sonra o efsaneleştiği Tarkan karakterine geçiş yapması da kariyerin nasıl bir evrim geçirdiğini gösteren çok dikkat çekici bir detaydır. Cengiz Han'ın hazineleriyle çok güçlü geri dönüyor. Hem de bambaşka bir enerji ve çehreyle falan. Bu filmde kamera arkasında çok ciddi bir yapısal değişiklik var çünkü. Kozanoğlu senaryoyu bizzat devralmış, Mehmet Aslansa hem yönetip hem yazmış bu sefer. Yani eski ekiple bağlar kopuyor. Ekip tamamen değiştiği için önceki 5 filmle olan o hikaye devamlılığı maalesef bıçak gibi kopuyor burada.
Bambaşka bir zaman çizelgesine, hani bir tür yeniden doğuş, sıfırdan başlama hikayesine geçiyoruz. Hikaye de Cengiz Han'ın ölümüyle başlıyor zaten. Komutanlardan Kazım Kartal'ın oynadığı Tokta hemen içindeki o zehirli açgözlülüğe yenilip ihanet ediyor devlete ve devasa hazineye çökmeye kalkıyor tek başına. Ahmet Mekin'in canlandırdığı Ot Sokarcı da bu ihaneti affetmiyor tabii. Adamın elini bir güzel kestiği gibi onu çölde öylece ölüme terk ediyor. Ya yılanın başını küçükken ezeceksin lafı boşuna denmemiş. Sen o hain adamı sağ bırakırsan o döner dolaşır geri gelir. Nitekim yıla dönüp gelip Ottoskarcı'nın karısını vahşice öldürüyor Tokta. Zeki Alasya'nın karakteri olmasa her şey bitecekti orada. Allah'tan Zeki Alasya'nın oynadığı o sağ kol karakteri o kargaşa sırasında bebeği kurtarıyor da hikaye bir şekilde devam edebiliyor. İşte o kurtarılan bebek büyüyor, Karaoğlan oluyor, kendisini büyüten yoksul hancıyı da gerçek ailesi sanıyor ve ona o efsanevi hazineyi bulup saray yaptırmanın saf hayalini kuruyor kendi kendine. Çevresindeki adamların onun bu büyük hayaliyle küçümseyerek falan alay etmesi, onun içindeki o hırsı ve gücü daha da körüklüyor aslında. O kendine gülüp alay eden 3 adamı fena pataklıyor yalnız. Öyle bir dövüyor ki içimin yağları eridi izlerken yemin ederim. Gücünü ilk orada gösteriyor zaten. Sonra ormanda alageyik vururken Tulunay Hatun'la karşılaşıyor. Tabii kız da çok dişli, öyle hemen pes edenlerden falan değil. Babam Çağatay Han'ın önünde gücünü göster, hazineyi aramaya hak kazan diyerek ona açıkça meydan okuyor. Er Meydanı sahnesi çok ikoniktir o filmin. Aynen, bizimki çıkıyor er meydanına, güreşte yıllar önce babası Ot Sokarcı'nın kullandığı o meşhur taktikleri birebir yapınca kenardan izleyen Tokta'nın içine büyük bir kurt düşüyor tabii. Ulan bu taktikler tanıdık diyor, gidip Zeki Alasya'yı köşeye sıkıştırıyor. Tabii Zeki Alasya'nın karakteri de o ağır baskıyı yiyince bülbül gibi ötüyor. Bütün gerçeği oracıkta dökülüyor adama. Oradan sonra Karaoğlan için hikaye adeta hani modern bir bilgisayar oyununun finallerine dönüşüyor resmen. Aşama aşama bölüm sonu canavarları gibi. Kesinlikle karşısına sırayla acayip engeller çıkıyor. Önce Meral Zeren'in canlandırdığı o çavdar tarlasının kurduğu ölümcül tuzak, ardından Tokta'nın en güvendiği adamı Tilki Meleğin sahneye çıkışı falan. Ya o düşmanlar bir garip zaten, inanamazsın izlerken. Biri taşı ufalarım diyor, elindeki koca kayayı un ufak edip resmen toz ediyor. Diğeri koca ağacı gövdesinden kökünden söküyor falan. Bildiğin bugünün o Amerikan süper kahraman filmlerindeki yenilmez güçler gibi adamlar. Dönemin fantastik öğelerini sonuna kadar kullanmışlar. Ama Karaoğlan o insanüstü güçlere sahip adamların hepsini bileğinin hakkıyla tepeleyip asıl patron Tokta'nın karşısına dikiliyor aslan gibi. Tokta da klasik kötü adam klişesini hiç bozmayıp her şeyi itiraf ediyor. O kesik elini gösterdiği an var ya, Evet evet, baban kesti, bütün bunları da ben yaptırdım diyor. Finalde Karaoğlan hem Cengiz Han'ın o devasa hazinesini buluyor hem de yıllar sonra hasret kaldığı gerçek babası Ot Sokarcı'ya kavuşuyor sonunda. Tam bir Yeşilçam mutlu sonu. Düşünsene yani Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın en gözü pek savaşçısı bir handa Çinli bir prensesle karşılaşıyor. evet. Sonra gidiyor acımasız Viking komutanlarıyla savaşıyor, işte dev bir kauçuk ahtapotla boğuşuyor falan ve tüm bunları yaparken de yanından o sadık kurdu bir an bile ayrılmıyor. Ya kesinlikle o kadar absürt ve harika ki. Yani kulağa inanılmaz böyle sinematik, ateşli bir rüya gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu bizim sinemamızın dünyaya sunduğu en kural tanımaz ve yarım asrı aşkın süredir 7'sinde neyse 70'inde de o dedirten efsanesi. Yani Tarkan serisi. Bugün bu devasa evrenin, o kılıçların, büyülerin falan perde arkasını konuşacağız. O ateşli rüya tanımı o kadar doğru ki aslında. Çünkü Tarkan serisi hani sadece bir tarihi kurgu değil, dönemin tüm o popüler kültür unsurlarını, işte mitolojiyi, saf aksiyonu alıp tek bir potada eriten devasa bir fenomen yani. Kesinlikle. Her şeyin başına aslında da 1967 yılına dayanıyor. Sezgin Burak'ın yarattığı o eşsiz çizgi roman karakterine. 2 yıl sonra da 1969'da Ertem Eğilmez önderliğinde hani bu dünyayı beyaz perdeye taşımaya karar veriyorlar. Evet, o süreci biliyorum. Fakat işin hemen başında bugün bile sektörü özetleyen o çok kritik yol ayrımı yaşanıyor. Hani o meşhur olay.
Ya evet, o tam bir yapımcı yönetmen çatışması aslında. Şöyle ki ilk film çekileceği zaman başrol için dev bir yarışma düzenliyorlar. Aynen. Binlerce kişi arasından bir isim birinci oluyor. Tamam diyorlar, işte Tarkan'ımızı bulduk falan. Ama dönemin sinema endüstrisi haliyle yatırdığı paranın garantisini istiyor. Tabii risk almak istemiyorlar. Aynen öyle. Yani hiç tanınmayan bir yüzle böyle büyük bir prodüksiyona giremeyiz diyorlar. Bilindik isimlerle yola çıkalım denilerek o birinci olan genç veto ediliyor. Yazık olmuş aslında çocuğu ama. Yani evet, ama rol kime gidiyor peki? O dönem Karaoğlan karakteriyle zaten rüştünü ispatlamış, gişesi garanti olan Kartal Tibet'e gidiyor. Bu aslında sinema tarihinin en pragmatik ama en doğru kararlarından biri bence. Kartal Tibet'in o rolü kabul etmesi serinin sadece yüzünü değil, bütün aurasını belirliyor yani. Evet, evet. Çünkü Tibet Tarkan'a sadece böyle fiziksel bir güç değil, inanılmaz bir stoik duruş katıyor, yani bir ağırlık getiriyor karaktere. Ya ben bu hamleyi hep şuna benzetiyorum. Hani bir futbol takımının Şampiyonlar Ligi finalinden bir gece önce aylardır hazırladığı o genç yıldızını yedeğe çekip rakip takımdan son dakika transfer ettiği efsanevi golcüyü sahaya sürmesi gibi bir şey. Çok çok iyi bir benzetme bu, aynen öyle. Riskli, biraz acımasız ama kupayı getiren o sihirli dokunuş resmen. Neyse, lafı çok uzatmadan bu serüvenin ilk adımına gidelim diyorum ben. 1969 yapımı Tarkan Mars'ın Kılıcı. Evet, ilk göz ağrımız. Burada dünyayı yönetecek güce sahip efsanevi bir obje var. Mars'ın Kılıcı ve 3 devasa imparatorluk, yani Hunlar, Vandallar ve Romalılar bu kılıcın peşinde. İlk filmin ana teması zaten tam olarak bu mutlak güç arayışı. Avrupa Hun İmparatoru Atilla var. Vandal kralı Genserico var, bir de Roma İmparatoru Valentinianus var. Hepsi de kılıcı ele geçirip dünyayı dize getirme peşinde. Aynen, ama Atilla'nın diğerlerinden çok keskin bir farkı var orada. Kendi adamları bile kılıcı bulması için ona yalvarırken, Atilla o efsanevi duruşuyla şey diyor, biz kılıçla değil yüreğimizle nice milletleri yendik diyor. Yani gücün fetişizmini reddediyor resmen. Ya reddediyor ama yine de o meşhur akıllara kazınan testi yapmadan da edemiyor. Sahne çok iyidir. İnanılmaz bir sahne. Askerler talim yaparken bir ok atılıyor. Tam 12'den vuruyor hedefi. Herkes böyle şaşkınken başka bir ok vızıldayarak geliyor ve o ilk oku ortadan ikiye yarıyor. Evet, tam bir gövde gösterisi. İşte Tarkan sahneye tam olarak böyle çıkıyor. Bence Atilla o an kılıca ihtiyacı olmadığını, asıl kılıcın Tarkan'ın ta kendisi olduğunu anlıyor orada. Nişancılık ve mutlak sadakat yani. Tarkan'ın o doğaüstü yeteneğini seyirciye kanıtlamak için kusursuz bir görsel anlatım bence bu. Roma cephesine baktığımızda ise hırsın ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. Roma İmparatoru Valentinianus ve kılıcı bulmakla görevlendirdiği Lichius falan. Evet, Lichius her şeyi göze almış bir komutan, Vandallar cephesinde ise işler çok daha kanlı yürüyor. Kral Genserico'nun kılıcın yerini bilen o rahip Moro'yu bulmak için yaptığı korkunç işkenceyi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım ya? Tam bir kabus sekansıydı o. Genserico 6 rahibi sadece kafaları dışarıda kalacak şekilde toprağa gönderiyor. Evet, toprağa gömülü kafalar. Adam resmen çıldırmış yani. Kendi kılıcıyla hepsinin başını kesmeye başlıyor orada. Sonra komutanı Örümcek araya giriyor. Onlar bir şey bilmiyor, bırak falan diyerek onu durdurmaya çalışıyor. Örümcek de az değil ama. Değil tabii. Hatta rahiplerden biri susuzluktan yalvarınca Örümcek kılıcın yerini söylemeleri şartıyla su vereceğini söylüyor onlara. Cevap alamayınca da onları acımasızca ölüme terk ediyor. Korkunç gerçekten. Bir tarafta hırsından deliren Genserico var, diğer tarafta kılıcın yerini bildiğini iddia ederek ortalığı iyice karıştıran Genserico'nun kendi kızı var. Bu vahşet sahneleri aslında boşuna çekilmiyor bence. Yani kötü adamların ne kadar sınır tanımaz ve yozlaşmış olduğunu gördükçe Tarkan'ın o saf ve sarsılmaz duruşu daha da bir anlam kazanıyor filmde. Doğru. Tarkan o sırada bir handa esir düşmüş bir köleyi görüyor. Kölenin arkadaşı hancıdan onu satın almak için altın veriyor. Ama o açgözlü hancı hem altınlara çöküyor, hem adamı kovuyor, hem de onu da esir edeceğini söylüyor falan.
Tabii Tarkan'ın adaletsizliğe tahammülü yok hiç. Asla yok. O sahnede duyduğumuz o replik var ya, "Ulusum ulusların en büyüğüdü, Türkoğlu Türk'üm ben" diye bağırıyor. Evet ve ardından giren o ikonik müzik, Aynen dın 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 diye giren müzik. Hancı'yı bir güzel pataklıyor orada. İşin komik tarafı da akşam Hancı'nın karısı kocasının dayak yemesinden gayet memnun bir şekilde Tarkan'a eşlik ediyor. ya o kısımlar çok absürt gerçekten. Tarkan da kadından Rahip Moru'nun yerini öğrenmeye çalışıyor işte. Geceyi birlikte geçiriyorlar falan ama sabaha karşı Hancı intikam için Vandal askerlerini toplayıp hanı kuşatıyor. Orada çok zekice kurgulanmış bir ittifak dinamiği var aslında. Roma elçisi Likişius da o handa, o sırada ve Tarkan'la sırt sırta verip Vandallara karşı savaşıyorlar. Düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı. Aynen öyle. Likişius, yiğit adammışsın diyerek Tarkan'ı takdir ediyor ama tehlike geçince ne yapıyor gidip Roma askerlerini ona esir ettiriyor. Tipik Romalı kurnazlığı. 2 kişi bu oyuna fazla diyerek Tarkan'ı saf dışı bırakıyor resmen. Çünkü bu dünyada onur sadece Tarkan'da var, diğer herkes kendi çıkarının peşinde. Kesinlikle. Ve hikaye buradan Roma'da o gladyatör arenasına taşınıyor. Bu sırada Vandal cephesinde de tam bir ihanet sarmalı izliyoruz aslında. Ne oluyordu orada? Genserico'nun kızı Rahip Moro'ya ulaşıyor ve adamı Kuzmo'ya öldürtüyor. Yani kılıcın yerini artık sadece o kız biliyor. İnanılmaz bir ihanet ya. Ama tam zaferini kutlayacakken babası Genserico baskın veriyor. Adamı Kuzmo gözünden vurulunca kız o kılıcın yerinin yazılı olduğu kağıdı şömineye atıp yakıyor. Babasını kendi hırsıyla baş başa bırakıyor orada resmen. Aynen öyle. Bu arada Tarkan da Roma arenasında yenilmez gladyatör komboyla karşı karşıya. Tüm esirler Roma imparatoruna iken Tarkan diyor. İmparator Valentinianus çok mutlu tabii o sahnede. Kılıcın önündeki en büyük engelin, yani Atilla'nın en iyi adamının yok edileceğini düşünüyor. Ama arenada Tarkan o devasa komboyu sadece bir balık ağıyla alt ediyor. Ya o ağı fırlatma sahnesi harikadır. Ve işin kırılma noktası şu aslında, halk Kombo'nun ölümünü isterken Tarkan onu öldürmeyi reddediyor orada. Evet, Komutan Horatius emre itaatsizlikten Tarkan'ı ok yağmuruna tuttuğunda bu sefer Kombo kendi canı pahasına Tarkan'a kalkan oluyor. Tarkan'ın o anki merhameti ona arenada bir hayat kurtarıcı olarak geri dönüyor yani. gerçekten ne büyük bir vefa örneği o sahne. O kargaşada da Kraliçe Eudoksia'nın yardımcısı Tarkan'ı kurtarıyor oradan. Eudoksia Tarkan'a adeta aşık oluyor. Hani birlikte oluyorlar falan. Evet. Fakat sonra arka bahçeden duvara tırmanarak kaçmaya çalışırken Eudoxia askerler tarafından oklanarak ölüyor. Yani kimse Tarkan'ın etrafında tam anlamıyla güvende değil gibi bir durum var. Asla değiller. Tabii bu arada filmin başından beri hikayeye dahil olan bir üçlü var. Onu atlamayalım. Hancı Otmar, kızı Bige ve o çelimsiz aşık Kulke. Ah Gülke. Tarkan köle pazarında esir düşen Bige ve Kulke'yi kurtarıp peşimden gelmeyin dese de bu ikili film boyunca Tarkan'ın ayağına dolanmaya devam ediyor sürekli. Ya Kulke ve Bige ikilisi aslında Tarkan'ın o acımasız ve karanlık dünyasındaki insani bağını temsil ediyor bence. O klasik kahramanın yükü motifi vardır ya, tam olarak o. Aynen. Romalılar Vandallar derken Tarkan bir noktada Genserico'nun kızının adamı Kuzmo tarafından kaçırılıyor. O kız da tam bir psikopat ya. Rakiplerinin kafatasından içki falan içiyor. Evet. Tarkan'a şey diyor, Kuzmo'yla dövüşeceksin, kaybedersen kafatasından şarap içerim diyor. Sonucu biliyoruz tabii. Tarkan Kuzmo'nun kafasını koparıyor. Aynen öyle. Kız da bu vahşetten o kadar etkileniyor ki Tarkan'a aşık olup kılıcın yerini söylüyor. Yani güç tapıncı var kadında resmen. Güce aşık, evet. Ama tam o an Genserico baskın yapıp kendi kızını öldürüyor. Ortalık resmen kan gölüne dönüyor. Sonunda finaldeki o büyük yüzleşme için Mars'ın kılıcının saklandığı mağaraya gidiyoruz. O mağara sahnesi efsanedir. Tarkan Genserico'nun adamı örümcekle ölüm kalım savaşına giriyor orada. Onu alt edip kılıcı yerinden çektiği an mağara çökmeye başlıyor. Resmen devasa bir Jenga külesinin en kritik parçasını çekmiş gibi her şey yıkılıyor. O dışarı çıkışı ve final sahnesi tam bir mitolojik kahramanlık destanı zaten. Genserico onu dışarıda bekliyor, böyle ok yağmuruna tutuyor. Tarkan sol elinden ve göğsünden ok yemesine rağmen elindeki Mars'ın kılıcının parlamasıyla Genserico'nun gözünü alıp onu haklıyor.
Evet. Ama filmin en can alıcı noktası Tarkan'ın o kılıçla ne yaptığı aslında. Değil mi? O kılıcı tutmuyor. Aynen. Dünyaya hakim olma gücünü elinde tutan Tarkan gidip o kılıcı Atilla'nın postunun önüne atıp bırakıyor. Çünkü onun gücü kılıçtan değil, kendi inancından, sadakatinden geliyor. Harika bir final bence. Tabii bu filmdeki Tarkan çok olgun, çok sarsılmaz bir karakter. Peki bu adam nasıl böyle buz gibi bir savaşçıya dönüştü diye soruyor insan. İşte asıl mesele o. İşte bu sorunun cevabı için serinin yapımcıları 1970 yılında bizi geçmişe götürüyor. İkinci film olan Tarkan Gümüşeğer'e. Yani bir nevi karakterin köken hikayesi, o intikamının doğuşu. Evet, yani bir kahramanın neden hissizleştiğini, neden sadece görevine odaklandığını anlamak için o travmasını görmek zorundasınız zaten. Atilla'nın Avrupa'yı titrettiği dönemler, sınır bölgelerinde uç beyliği dediğimiz düşman saldırılarını ilk göğüsleyen tampon bölgeler var. Evet, o askeri sistem. Kafkaslardan Hazar'a uzanan en tehlikeli bölge olan Alan diyarının vahşi lideri Kostok var bir de. Tarkan'ın babası Altar'ın boyunduruğu altında görünse de içten içe büyük bir isyan planlıyor bu adam. Kostok, zanına Akatsir prensesi büyücü Goşa'yı alarak Altar'ın kalesine böyle sözde dostane bir ziyarete geliyor. Goşa, boynundaki o meşhur sihirli kolyeyi Altar'ın büyük oğlu Tan'a takıyor. O kolye detayı çok fena. Ve o andan itibaren Tan zihnen esir düşüyor. Yani yuvasını terk edip Goşa'nın peşinden gidiyor çocuk. Altar hesap sormak için yola çıkınca da kendi kalesine düşman oluyor aslında Tan. Aslında Kostok'un asıl derdi sadece isyan etmek değil orada. Atilla'nın Altar'a armağan ettiği o gücün sembolü olan Gümüşeğir'i ele geçirmek istiyor adam. Aynen sembolik bir güç arayışı. Altar'a kızgın güneşin altında korkunç işkenceler yapıyorlar. Altar bir şekilde kurtuluyor, Tan'ı arıyor ama öldüğünü sanıp yıkılıyor tabii. Geri döndüğünde ise bir umut ışığı doğuyor. Tarkan dünyaya gelmiş ikinci oğlu. Ama Kostok'un vahşeti tabii ki sınır tanımıyor orada. Tarkan'ın 1. yaşını kutlamak için düzenlenen o silahsız toya yani şölene kalleşçe bir baskın yapıyorlar. O toy baskını sahnesi gerçekten çok dramatik. O Gümüşeğir'in üzerine dökülen kan aslında Tarkan'ın hayatının ileride nasıl bir kan banyosuna döneceğinin de ilk işareti bence. Kesinlikle Tarkan'ın süt annesi bebeği alıp kaçıyor orada. Mağarada çakalların saldırısına uğrayınca bebeği yaşatmak için kendini feda ediyor kadın. Ve o esnada mitoloji devreye giriyor işte bir kurt gelip Tarkan'ı emzirip büyütüyor. Ya bu doğrudan Romulus ve Remus veya işte Ergenekon destanındaki o Bozkurt efsanesinin sinemaya aktarımı aslında. Doğa tarafından yetiştirilen içgüdüleriyle hareket eden bir kahraman figürü yaratıyorlar. Aynen öyle. Büyüyen Tarkan böyle vahşi bir genç olarak yakalanıyor. Onu Kostok'a götürürlerken yıllar önceki saldırıda tek kolunu kaybeden o sadık adam Tulga onu kurtarıyor ve eğitiyor. Tulga da harika karakter ya. Tulga ona o yanmış yıkılmış kaleyi gösterip intikam alması gerekenlerin listesini veriyor. Sorkov, Kedigoşa ve Kostok. Tarkan'ın da bu listeyi tek tek temizlemesi müthiş aksiyon sahnelerine sebep oluyor tabii filmde. Hangisi favori? Yahan'daki Hortstus kavgası var mesela, o çok iyi. Ama en acayibi bence kesinlikle kedi karakteri. Ay evet kedi. Ya adam Tarkan'ı aktif bir volkanın içine sarkıtıyor, ipi de yavaş yavaş yakan bir meşale kuruyor falan. Hani James Bond kötüsü gibi resmen. Aynen öyle bir düzenek. Tabii can kurtaranımız Kurt yine son saniyede imdada yetişiyor orada. Fakat filmin asıl kırılma noktası bence Goşa'nın Tarkan'ı kurduğu o akıl oyunları. Goşa'nın Tarkan'ın karşısına devleri çıkarması falan bir yana, asıl psikolojik işkence karşısına öz abisi Tan'ı çıkarması. Goşa boynundaki o sihirli kolyeyle kontrol ettiği Tan'ı kendi kardeşiyle ölümüne dövüştürüyor. Ya evet. Burada çok temel bir kahramanın yolculuğu testi vardır aslında. Dışarıdaki bir devi ya da canavarı yenmek kolaydır ama asıl mesele kendi kanından biriyle kendi geçmişine savaşabilmektir. Çok doğru bir tespit ve Tarkan abisini yeniyor orada ama Goşa kolyeyi Tarkan takıp kontrolü ele alıyor. Goşa'nın Tarkan'ı kayalıklardan atma planı kurduğun kolyeyi çıkarmasıyla bozuluyor ve Goşa uçurumdan yuvarlanarak ölüyor. Goşa'nın kaderi bu hep, düşerek ölmek. Sonrasında köprüdeki o dev adam kavgası, köprünün parçalanması, Tarkan'ın suya düşmesi falan hepsi Kostok'un bitmek bilmeyen oyunları.
Kostok o kadar kontrolden çıkmış ki esir aldığı Tan ile dalga geçiyor, bir papazı öldürtüyor falan. Psikopatlaşmış iyice. Sonra Tarkan gelince iki kardeş sırt sırta verip Kostok'un adamlarına karşı savaşıyorlar. Çok epik bir sahne o. Ama maalesef Kostok haince bir ok atarak Tan'ı vuruyor orada. Tarkan'ın intikam anı ise hani sinemamızın bence en tatmin edici sahnelerinden biridir. Ah, kesinlikle. Kaçan Kostuk'u dağa tırmanırken ayağından vuruyor. Kostuk yuvarlanıp Tarkan'ın ayaklarının dibine düşüyor. Tarkan da o güne kadar kaybettiği tüm sevdiklerinin adını tek tek böyle fısıldayarak kılıcını Kostuk'a saplıyor. Ve köken hikayesi böylece tamamlanıyor. Gerçekten inanılmaz tatmin edici bir son. Buradan da hemen 1971'e geçiyoruz. Tarkan Viking Kanı. O en popüler olanı. Ya burada inanılmaz bir popüler kültür harmanı var. Bir düşün yani, Avrupa'nın karanlık çağlarındayız. Bir yanda Atilla'nın Hun Kalesi var. Diğer yanda acımasız Viking komutanı Toro var. Onun müttefiki Çinli Prenses Lotus var. Ve bir de dev ahtapot var işin içinde. Gerçek bir kaos. İşin garip tarafı da bir önceki filmde Kostov'u oynayan Bilal İnci burada Viking Toro rolünde. Gosha'yı oynayan Eva Bender ise bu kez iyi karakter olan Ursula rolünde karşımıza çıkıyor. Ya 1970'lerin Türk sinemasının o sınır tanımayan yapım mantığını tam olarak burada görüyoruz aslında. Ne tutarsa onu koymuşlar. Aynen, hangi oyuncu sevildiyse, hangi tür dünya sinemasında o an popülerse hepsini alıp tek bir filme sığdırıyorlar. Doğru. Vikinglerin o dönemki popülaritesi, Uzak Doğu sinemasının o Çinli karakterlerle getirdiği gizem ve fantastik canavarlar hepsi bir arada. Toro'nun tahtı ele geçirmek için Kral Gero'yu güneşin altında o dev ahtapota yem etmesi, Ursula'nın geri döndüğünde babasının kemiklerini bulması falan, gaddarlığın dozu giderek artıyor bu filmde. Kesinlikle artıyor. Ahtapot sahneleri dönemi için gerçekten büyük bir vizyon bence ya. Hani plastikten filan ama yine de efsane. Toro ve Lotus, Atilla'nın kızı Yonca Hatun'u kaçırmak için Hun Kalesi'ne saldırıyorlar. O kale saldırısı. O saldırıda benim için çocukluk travması olan bir olay yaşanıyor. Kurdun ölümü. Evet ya, Tarkan'ı büyüten o orijinal baba kurt Toro tarafından öldürülüyor orada. Yerine oğlu geçiyor gerçi ama o sahne gerçekten büyük bir acı iz bırakıyor insanda. Kaledeki kimse Yonca Hatun'u ele vermiyor ta ki yılanlara atılacakları o ana kadar. Sonra Tarkan Han da Lotus'u kurtarıyor ama prenses oyun yapıp yüzüğündeki zehirle Tarkan'ı bayıltıyor. Lotus ve Yonca kaçırılıyor, Tarkan ise bir Viking gemisinde küreye mahkum bir forsa yani. Köle oluyor bildiğin. Fakat o yeni nesil kurdun sadakati inanılmaz yani. İnanılmaz Bir gerçekten. soru sürüp gemiyi buluyor, denize atlayıp Tarkan'a o kilitlerin anahtarını getiriyor. Kalede ise dev Orso, Ursula'yı ahtapottan kurtarıp Toro'ya isyan bayrağı çekiyor ama baskında maalesef ahtapota o da yeniliyor. Zavallı Orso. Tarkan ve Kurt nihayet Toro'nun huzuruna çıkarıldığında Kurt babasının katilini o kalabalığın içinde tanıyıp çılgına dönüyor ve Toro'yu boynundan ısırarak resmen intikamını alıyor. Çok iyi sahne o da. Tarkan da kendisi için hazırlanan o meşhur ahtapot tuzağına düşüyor ama ahtapotu öldürüp kaledeki baskında Toro'nun işini tamamen bitiriyor. Yani tüm fantastik unsurların zirve yaptığı böyle bir Luna Park treni gibi bir film resmen. Aynen, tam bir hız treni. Ve bu trenden inip 1972 yapımı 4. filme Tarkan Altın Madalyon'a biniyoruz. Bu filmde seri o popüler fantaziden bir adım sapıp biraz daha gotik korku türüyle flört etmeye başlıyor sanki. Evet, o karanlık atmosfer çok baskın. Atilla, Batı Vandal kralının kızı Honoria'ya aşık oluyor. Ona üzerinde Şahin'in olduğu altın bir madalyon verip nerede olursan ol bu madalyonu gönderirsen gelirim diyor. Romantik Atilla. Aynen. Ancak Batı Vandalları Doğu Vandalları tarafından işgal ediliyor o sırada. Doğu Vandal kralı rolünde de büyük usta Zeki Alasya'yı görüyoruz. Yanında da veziri rolünde o ikinci filmin kötü adamı Hortis var. Ya Zeki Alasya'nın canlandırdığı kralın inanılmaz bir cezalandırma yöntemi var filmde. Yılan havuzu mu? Evet ya, işe yaramayan, başarısız olan komutanlarının direkt yılan havuzuna atıyor atam. Bu bana nedense modern şirketlerdeki o acımasız performans değerlendirme toplantılarını hatırlatıyor sürekli. Çok iyi.
Yani hedefi tutturamadı mı tamam, doğru yılan havuzunu. Atilla'nın elçilerini bile dinlemeden öldürtüyor adam. O kadar acımasız. Tabii bir de bu filmin o meşhur sansür boyutu var. Ya evet, dönemin televizyon yayınlarında yıllarca kesilen çok tuhaf gotik korku sahneleri var bu filmin. Ne gibi mesela? Büyücü Goshe geri dönüyor mesela ve çarmıha gerilen bir rahibin, bir dansözün kanıyla diriltildiği sahneler falan var. Veya Kurke'nin karısı Erkan'ın hipnozla dev bir örümcek ağına çekilip kanının içilmesi gibi şeyler. Bayağı vampirizm bildiğin. Aynen. Türk tarihi fantastik kurgusunun içine o vampirizmi, kara büyüyü falan direkt yerleştiriyorlar. Ya kara büyü demişken o vudu mumyası olayı nedir Allah aşkına? Gosha Tarkan'ı zihnen esir alıp eline bıçaklı bir bez bebek veriyor, bildiğin vudu mumyası. Evet, çok garip bir detay o. Tarkan'ı Atilla'yı öldürmesi için programlıyor. Yani Orta Asya steplerinde Karayip halk büyüsünün ne işi var diyorsun ama izlerken de yalan yok, hiç sırıtmıyor filmde. Kesinlikle atmosfer onu kaldırıyor. Tabii ki Kulke ve Kurt tam zamanında yetişip o mumyayı yakarak Tarkan'ı bu zihin kontrolünden kurtarıyorlar her zamanki gibi. Bu arada Atilla da o madalyonun çağrısına gidip esir düşüyor. Tarkan onu kurtarıyor ama Honoria ve çocuğu içeride kalıyor o karmaşada. Kralın emriyle vezir Honoria'ya işkence edip öldürüyor ve halıya sarıp Atilla'ya gönderiyor. O sahne çok acıdır. Finalde Kulke ve arkadaşları kaleye sızıyor. Kulke adeta bir tarzan gibi böyle ipten ipe sallanarak o çocuğu vezirin elinden kapıyor. Vandal kralı kendi adamlarını attığı o yılan havuzuna düşüp kendi yılanlarına yem olurken Tarkan da veziri okla vuruyor. İlahi adalet. Aynen. Goshe ise serinin o yazılı olmayan kuralını bozmayıp yine yüksek bir yerden düşerek ölüyor tabii. Gosha ve yüksekten düşmek, yani gerçekten ayrılmaz ikili olmuşlar resmen. Ve buradan da serinin son halkasına, 1973 yapımı Tarkan Güçlü Kahraman'a geliyoruz. Bu film yapısal olarak serinin o başladığı yere, ilk filme inanılmaz benziyor bence. Evet, tam bir döngü aslında. Yine dünyayı yönetecek bir kılıcın, bu kez altın kılıcın etrafında dönen bir hikaye var. Karşımızda da Uzak Doğu sinemasının rüzgarını arkasına alan o Çinli rakip Wang Yu var. Wang Yu, Uzak Doğu dövüş sanatlarının o dönemin kung fu filmlerinin Türkiye'deki yansıması aslında. Çok acımasız, hani kılıcın yerini söylemeyen herkesi anında katleden bir karakter. Evet, çok soğukkanlı. Çin kraliçesi tarafından Atilla'nın adamı Tarkan'a karşı böyle özel olarak görevlendirilmiş biri. Tarkan yolculuğu sırasında bir handa Alonya ile tanışıyor. Alonya'nın babası Ulu Gökçe, geçmişte Wang Yu ile dövüşüp gözlerini kaybetmiş bir usta. Ve ilginçtir, Ulu Gökçe'yi o ikinci filmde Tarkan'ın babası Altay'ı oynayan aktör canlandırıyor yine. Hep o aynı kadro zaten. Yine o tanıdık yüzler karşımızda, evet. Tarkan Kulke ve tayfası bir teste sokuyor. Adeta böyle kim milyoner olmak ister tadında 3 soruluk bir hayatta kalma sınavı bu. O sorular da bayağı zordur ha. Tarkan tabii hepsini biliyor, zeki adam ama Wang Yu oyun bozanlık yapıp orayı ateşe veriyor. Alonya onları kurtarıp babası Ulu Gökçe'ye götürüyor. Ulu Gökçe Tarkan'ı eğitiyor ama Wang Yu tabii ki koku alıp peşlerinden geliyor. Wang Yu orada Ulu Gökçe ile dövüşüp onu öldürüyor. Ardından da serinin belki de en trajik, en kahredici tuzağını kuruyor Tarkan'a. Of, o sahne çok fena ya. Alonya'yı bir ayı postunun arkasına saklıyor adam. Tarkan gelince ona diyor ki, altın kılıç bu postun arkasında. Tam kafasından vurursan kılıç senindir. Tarkan da arkasında sevdiği kadının olduğunu bilmeden o oku atıyor ve Alonya'yı kendi elleriyle vuruyor. Ya kahramanın yolculuğunda neden hep böyle çok ağır bedeller ödenir ki gerçekten? O an Tarkan'ın gözündeki o yıkımı hissediyorsun resmen ekran başında. İnanılmaz bir acı. Gözü dönmüş bir halde Wang Yu'nun adamlarını adeta biçiyor. Sonunda Wang Yu ile o büyük ölüm kalım savaşına giriyor, onu alt edip altın kılıcı alıyor. Evet, kılıç onda kalıyor bu sefer. Bana sinema tarihinde başrol oyuncusunun eli bileğinden tamamen koptuktan sonra o eli bir tıp profesörüne diktirip sete geri döndüğü ve hani hiçbir şey olmamış gibi kılıç sallamaya devam ettiği başka bir seriyi söyleyebilir misin? Yani, söyleyemem çünkü böyle bir adanmışlık falan, hani, o dönemin şartlarında böyle bir prodüksiyon hikayesi dünya sinemasında bile çok nadirdir.
Kesinlikle. Bahsettiğin o Kopaneli olayı zaten bu filmlerin yüzeydeki o basit kılıç kalkan hikayelerinin altında nasıl kanlı ve vahşi bir gerçeklik yattığının bence en büyük kanıtı. Hı hı. Üstelik bu sadece fiziksel bir acı değil. Yani perdede izlediğimiz karakterin psikolojik olarak da paramparça olduğu, ihanetlerin, işte o taht kavgalarının ve kendi öz oğluyla ölümüne dövüştürüldüğü devasa bir evren bu. Kesinlikle öyle. Çok katmanlı. Bugün tam olarak bu efsanenin içine dalıyoruz. Cüneyt Arkın'ın ve sonrasında Serdar Gökhan'ın hayat verdiği o 1966'dan 73'e uzanan o 6 filmlik Destansı Malkoçoğlu evrenini konuşacağız. Harika bir konu. Ama bunu yaparken hani şu filmde şu oldu, bu filmde bu bitti diye alt alta sıralamayacağız. Bir devlet adamının, o sadık bir Akıncı Bey'inin nasıl yavaş yavaş psikolojik savaşların derin devlet entrikalarının içine çekildiğine bakacağız. Tabii yani kişisel travmalar da çok büyük orada. Ortada inanılmaz bir karakter evrimi var çünkü. Aynen öyle. İlk filmin o 66 yapımının açılışını bir düşün. Sırp Sarayı'ndayız. Orada iyiler ve kötüler çok net ayrılmış gibi duruyor. Evet. Ama aslında durum çok farklı, değil mi? Kesinlikle farklı. Hani Sırp kralı Branković ölüm döşeğinde ve bir taht kavgası başlıyor. Büyük oğul Greguar ile küçük kardeş Lazar arasında büyük bir çatışma var. Hı hı. Fakat burada izleyiciyi şaşırtan bir durum söz konusu. Greguar, yani tahtın yasal varisi, çıkıp diyor ki, Türk sultanı Doğu Roma'yı çökertti. Babam bükemediğim bileği öp derdi. Türklerle sulh yapalım diyor. Yani barış istiyor. Bir dakika burada dur. 60'ların aksiyon sinemasından bahsediyoruz. Düşman prensinin çıkıp Osmanlı'ya barışçıl bir şekilde boyun eğelim demesi çok ters köşe değil mi sence de? Çok ters köşe. Yani genelde yabancı krallar sadece bağırıp çağırıp işte savaş açan karton karakterler olmaz mıydı? İşte seriyi bence özel kılan detaylardan biri de bu. Dönemin Balkanlarındaki o gerçek siyasi bölünmüşlüğü yansıtıyor. Yani herkes savaş delisi değildi. Tabii mantıklı. Rasyonel düşünen, devletinin bekası için hani Osmanlı'ya bağlılığı kabul eden figürler vardı. Buna karşılık kardeşi Lazar ise tam bir hırs küpü. Adam tam bir psikopat ya. Aynen. Türkler eski Roma üzerine temellerini atıyor, Macar kralıyla birleşip bu akını durdurmalıyız diyerek sadece isyan etmekle kalmıyor, abisinin asil Sırp kanı taşıdığından bile şüphe ettiğini söylüyor. Sırf gücü ele geçirmek için kendi kanına düşman oluyor adam. İnanılmaz. Bu kardeş kavgası, annenin bile taraf seçip kızı Ilona ile kaçmak zorunda kalması falan. Evet, o kaçış sahnesi çok dramatiktir. Biliyor musun, bu bana günümüzün o meşhur bol ödüllü güç ve taht kavgalarını anlatan dizilerini hatırlatıyor. Hangi diziler? Hani şu ejderhaların uçuştuğu meşhur diziler var ya, oradaki o saray entrikalarının birebir aynısı sene 66'da işleniyor resmen. Gerçekten doğru bir benzetme. Lazar tahta geçip terör estirirken Osmanlı tarafında Fatih Sultan Mehmet, Malkoçoğlu'na o meşhur görevi veriyor. Hı hı. Diyor ki Lazar cezalandırılacak, kutsal taç yani krona Greguvar'a takılacak. Basit bir kurtarma operasyonu gibi duruyor başta. Yüzeyde öyle. Ancak filmin asıl kırılma noktası dışarıdaki Sırp düşmanı değil, Osmanlı'nın kendi içindeki çürüme. Bak o kısım çok fena. Sadrazam Mehmet Paşa'nın devletin en gizli planını gidip Beluşi adındaki bir kadına anlatmasını hatırla. Evet, Beluşi aslında Sırp Lazar'ı seviyor ama Osmanlı sarayında yaşıyor. Yani Mehmet Paşa sırf kendi ihtirasları yüzünden bu gizli bilgiyi sızdırıyor düşmana. inanılmaz bir ihanet. Ardından da gidip Sivrice Hisar Komutanı İshak Bey ile Malkoçoğlu arasındaki rekabeti bir kan davasına dönüştürüyor adam. Ya bak bu içerideki çürüme meselesi gerçekten tüyler ürpertici. Hani İshak Bey'in o ok atma şenliğindeki sahnesini düşün. O sahne çok ikoniktir. Adamı Gaffar oku tam 12'den vuruyor. Herkes alkışlıyor falan. Sonra arkadan başka bir ok gelip o saplanan oku tam ortadan ikiye yarıyor. Malkoçoğlu'nun gelişi. Evet, Malkaçoğlu sahneye efsanevi bir giriş yapıyor. Ama İshak Bey o kadar kibre kapılmış ki Beluşi'nin o ihanet dolu mektubuyla gaza geliyor ve Fatih'e sahte bir ferman yazıyor. Padişaha yalan söylüyor. Aynen, padişaha yalan söylemek devleti isyan etmektir. Malkoçoğlu İlona'ya aşık olduğu
olduğu, ihanet ediyor diyor. Yani devletin kendi içindeki bu yozlaşma bence Lazar'ın vahşetinden çok daha korkutucu. Kesinlikle, ve bu yozlaşma Fatih Sultan Mehmet'in yanlış bir karar almasına yol açıyor. Malkoçoğlu'nun idamını istiyor padişah. Düşünsene, en sadık adamını ölüme mahkum ediyor. Tabii, kahramanımız bir yandan bu haksız suçlamalarla baş ederken bir yandan da Lazar'ın o tiranlığını bitirmek zorunda. O süreçte kendi ekibini de kuruyor bir taraftan. O Han sahnesi değil mi? Evet, Han sahnesinde hesabı ödemediği için dayak yiyen Akıncı Ejder'i kurtarması var. Hı hı. Sonra da onu baş aşağı fıçıya fırlatması, hani öyle rastgele bir komedi sahnesi değil. Malkoçoğlu orada gücünü ve otoritesini adamı öldürmeden psikolojik bir baskıyla kanıtlıyor aslında. Aynen öyle, hani ben buranın patronuyum diyor. Sonra da gidip Lazar'ı öldürüyor zaten. O kesik başını, Krona'yı ve tahtın gerçek sahibi Greguero Fatih'e sunarak adını temize çıkarıyor. Bir nevi devletin onurunu kurtarıyor yani. Doğru. Buraya kadar her şey şanlı bir Akıncı Bey'in o işte görevimiz tehlike tarzı, kahramanlık hikayesi gibi ilerliyor. Evet. Fakat bir sonraki hikayede olayların rengi bir anda o kadar karanlıklaşıyor ki kahramanlık yerine saf, buz gibi bir kişisel intikama bırakıyor. Hı hı. Malkoçoğlu Krallara Karşı filmi, biraz önce bahsettiğimiz o kaza atların saraya girdiği, sahnede Cüneyt Arkın'ın elinin koptuğu, hocası Halil Ziya Konuralp'ın o eli geri diktiği film tam olarak bu. İnanılmaz bir olay gerçekten. Ve ilginçtir, yani setin bu fiziksel vahşeti hikayenin psikolojik vahşetiyle inanılmaz bir paralellik gösteriyor bence. Kesinlikle bir paralellik var ya. Malkoçoğlu Mora seferinden dönüyor, hani şanlı komutan, zafer kazanmış falan. Hı hı. Evine bir yaklaşıyor, ev yıkılmış, karısı öldürülmüş, tek oğlu Polat kaçırılmış ya. Orada devleti için savaşan adam ölüyor, yerine kaybedecek hiçbir şey kalmamış, içi oyulmuş bir baba geçiyor resmen. Çok dramatik bir kırılma noktası. Sonra intikam arayışında Ejder'le birlikte o esir pazarına sızdıkları bir sahne var. Hani Kızıl Akleplerin adamlarından önce bir kızı kurtarmaya çalışıyorlar. Orada pazarın o terleten, pis atmosferinde bir pazarlık dönüyor. O sahnede köle tüccarının karşısında yaşanan şiddetin dozu çok spesifiktir. Nasıl yani? Fıçıya bıçak atan adamın Malkoçoğlu tarafından topuğunun arkasından vurulması var ya, Hı hı, evet. adam yakalandığını anladığı an tıpkı o kızıl akreplerin köşeye sıkıştığında kendilerini sokarak intihar etmesi gibi kendi canına kıyıyor orada. Sence neden kendi canına kıyıyor bu adam? Yani ben bunu izlerken şey dedim, adam niye durduk yere kendini öldürüyor ki? Manyak mı bu adam dedim. Evet. Ama sonra düşündüm, hani bu adamların hizmet ettiği Kazıklı Voyvoda Vladimir Çebeş öyle bir psikolojik terör yaratmış ki adamlar Malkoçoğlu'nun eline düşmektense ya da görevde başarısız olup Çebeş'in önüne çıkmaktansa ölmeyi tercih ediyorlar. İşte tam olarak bu. Bu düşmanın ne kadar korkunç olduğunun en sessiz ama bence en güçlü ispatı. Tam isabet. Çebeş siyasi güç elde etmek için o kızı istiyor ama onun asıl şeytani planı kızı ele geçirmek değil. Neydi peki? Malkoçoğlu'nun oğlu Polat'ı kaçırıp beynini yıkamış olması. Yani bir çocuğu alıp öz babasına karşı kine bulayıp onu resmen bir silaha dönüştürüyor adam. Ya işte bu detay beni bitiriyor, biliyor musun? Çebeş Malkoçoğlu'nu fiziksel gücüyle, kılıçla yenemeyeceğini çok iyi biliyor. Tabii kılıçla yenemez onu. Hani karşısına dev gibi adamlar çıkartmak yerine kendi öz oğlunu çıkartıyor. Düşünsene, karşıdaki seni öldürmeye çalışan çocuk senin canın ya. Hı hı. Kılıç vursan vuramazsın, kendini savunsan ne fayda? Yani bu durum günümüzün o karanlık, psikopat çizgi roman kötü adamlarının zihin oyunlarından bile daha gaddarca. Çok daha gaddarca hem de. Bir babaya evladını öldürmekle sınamak. Tabii sonunda Malkoçoğlu ile Çebeş o efsanevi dövüşü yapıyor ve Voyvoda kayalıklardan aşağı yuvarlanıyor. Evet, yine Malkoçoğlu Karakorsan'a geçiyoruz. Burada düşman bir kişi değil, koca bir sistem, İspanyol İngizisyonu. O filmin rakamları aklıma kazındı resmen. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella'ya gelir yaratmak, hazineyi doldurmak için Enes kentini yakıp yıkıyorlar. Ya o sayılar çok korkunç. 1500 Hristiyan, 2000 Müslüman esir alınıyor. Tam 3000 kişi resmen katlediliyor Enes'de. Ve Şehzade Osman kaçırılıyor. Ya bu artık sadece bir savaş değil, bu düpedüz bir soykırım. Lucio karakteri de bu gaddar sistemin mahkemedeki yüzü. Enes'e geldiklerinde sağ kalan tek kişi var, o da acıdan dili tutulmuş bir kadın. Sadece o kadında değil aslında.
Yani İngizisyon'un saray içindeki yansıması da bir o kadar hastalıklı. Anna de Cordoba'nın o Maria'nın gayrimeşru çocuğunu öldürme takıntısını bir düşün. O da çok fenaydı. Maria sırf hayatta kalabilmek, o çocuğu yaşatabilmek için zalim Lucio ile o kısa süreli iğrenç evliliği bile kabul ediyor. Evet. Ama Anna ona zehirli içeceği verdiğinde Maria içmeyi reddedip Lucio'ya yalvarırken cellatlar tarafından boğduruluyor. Ve işin en dehşet verici kısmı nedir biliyor musun? Evet, o kargaşada o zehirli kadehi küçük bebeğin içip orada ölmesi. İnanılmaz bir trajedi. Ya bu sahne gerçekten bir aksiyon filminden çok bir korku dramını andırıyor resmen. Seyirciye burada merhamet yok, burada umut yok mesajı veriliyor. Kesinlikle. Anlayınca o meşhur kılık değiştirme olayı başlıyor. Kara korsan oluyor. Kara korsan efsanesi oradan çıkıyor. Han'daki o vahşi ortamı hatırla. İçkiden sapıtmış, birbirinin kellesini kesen adamlar filan ve o dili tutulan zavallı kadına musallat olan bir katil var. Aha, evet, kadın tam kurtulacakken Aynen, kadın tam kurtulacakken bıçaklanıyor ve Malkoçoğlu duvardaki baltayı fırlatarak o katili indiriyor. kılık değiştirme aslında düşmanın gücünü içeriden çökertmek için kullandığı en büyük silaha dönüşüyor Malkoçoğlu'nun. Asilerin arasına katılıyor, liderlerini kurtarıp sonra onu gidip Lucio'ya ispiyonluyor. Lucio'nun güvenini böyle kazanıyor adam. Ya uzmanım, bir şey itiraf edeyim mi? Et bakalım. Bu kara korsan kıyafeti beni biraz güldürüyor. Neden? Yani adam üzerine bir korsan kostümü geçiriyor. Yüzü gözü ortada, öyle çok bir maske falan da yok. Alaycı tavırlarla Engizisyon'un en tepesindeki adamların arasında cirit atıyor. Evet. Ve kimse ya bu Osmanlı'nın meşhur akıncısı değil mi demiyor adama. Sanki Süpermen'in o meşhur gözlüğünü takmış Clark Kent gibi ya. Ya evet, Clark Kent benzetmesi çok iyi. Gözlüğü takınca kimse tanımıyor hani. Ya bu kadar basit mi gerçekten? Dışarıdan bakınca biraz mantıksız gelebilir tabii ama bunun altında çok güçlü bir psikolojik kibir yatar aslında. Nasıl bir kibir? Şöyle, Engizisyon temsilcileri o kadar kibirli, kendilerini o kadar yenilmez ve üstün görüyorlar ki, hani bir Osmanlı akıncısının ellerini kollarını sallayarak saraylarına girebileceğine ihtimal dahi vermiyorlar. Anladım, beklemiyorlar yani. Bu kibrini resmen bir kamuflaj olarak kullanıyor. Zaten finalde o şakır şakır yağan yağmurun altında esirleri yanmaktan şehzadeyi de Lucio'nun elinden kurtardığında artık iş işten geçmiş oluyor. Kibrin gözleri kör etmesi tezi cidden çok mantıklı. Çünkü bu kılık değiştirme sanatının zirvesini hemen ardından o 4. hikaye olan Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor filminde görüyoruz. Burada adam sadece kıyafet değiştirmiyor, düşmanın ta kendisi oluyor resmen. Balkan beylerinden Prens Nikola isyan etmiş, katliamlar yapıyor falan. Şahi toplarının ustası Urban'ı esir almış. Ve Kral Filip'in kızı Beatrice de evlenip gücüne güç katma peşinde. Malkoçoğlu önce bir elçi olarak gidiyor oraya. O elçi sahnesi muazzamdır ama. Diz çökü ayaklarıma kapan, yakında sultanın da kapanacak dediğinde Malkoçoğlu hani diplomasiyi falan bir kenara bırakıyor tamamen. O kadar yoğun bir güç uyguluyor ki adam tek tokatla yere seriyor. Ve adamın kafası mermere çarpıp ölüyor. Resmen tek tokatla devleti kurtarıyor ya adam. Öyle, gerçekten. Suskun Melek Hanı'nda Nikola'nın işini bitirdikten sonra asıl o çılgınlık başlıyor. Malkoçoğlu Nikola'nın kılığına girip bizzat Kral Filip'in sarayına dalıyor. Saray dediğim yerde tam bir yılan yuvası. Kesinlikle. Prenses Beatrice o Nikola'dan ölesiye nefret ediyor zaten. Bir de Filip'in ikinci eşi Kraliçe Maria var. Kadın bildiğin Lady Macbeth ya. Kesinlikle harika bir benzetme. Kraliçe Maria'nın zihni hani tamamen karanlığa teslim olmuş durumda o filmde. Kral Filip'i öz kardeşi Frabba'yı öldürmeye ikna etmesi falan yetmiyor. Başka planları da var tabii. Nikola ile Beatrice'i sahte bir nikahla evlendirip ardından Beatrice'i de ortadan kaldırmayı planlıyor kadın. Neden? Çünkü tahtta başka hiçbir yasal varis bırakmak istemiyor. Ya o yemek masası sahnesindeki o hastalıklı fantazilerini hatırla kadının. Askerler haçlı bayrağı altında can verecek falan diye böyle bir coşkuyla konuşurken kocası Kral Filip bile kadının bu kansuzluğu karşısında dehşete düşüyor, irkiliyor adam. O karmaşanın içinde Malkoçoğlu Nikola rolünü kesiyor tabii. Ama Beatrice bu adamın o nefret ettiği Nikola olmadığını seziyor bir şekilde. Orada bir çekim oluyor zaten ve o efsanevi ifşa sahnesi geliyor. Evet. Beatrice hani sağ gözü kör olduğu bilinen Nikola'nın yüzündeki o bandajı bir çekiyor. Altından sapasağlam ateş gibi bakan gözleriyle Malkoçoğlu çıkıyor. O an efsanedir.
Yemin ederim bu bana çocukluğumun o çizgi filmlerini hatırlatıyor. Hani Scooby-Doo'da canavarın maskesini bir çekerler ve altından kasabanın o tanıdık yüzü çıkar ya. Aynen. Gerçekten de kayış kopuyor. Çünkü Malkaçoğlu'nun bu varlığı saraydaki o çürük yapının kendi içine çökmesine yetiyor aslında. Hı. Kral Philip o vicdan azabı ve duyduğu o garip seslerle delirmeye başlıyor yavaş yavaş. Öldürdüğünü sandığı kardeşi Frabba'nın sesini duyuyor adam ve dayanamayıp kendini boğarak intihar ediyor. İşin komiği ne? Halbuki Frabba aslında yaşıyor. Evet, Ya düşmanlar kendi kurdukları tuzaklarda birbirlerini böyle yok ederken Malkoçoğlu ve ekibi gidip Urban Usta'nın kaçırılan kızını o çölün ortasında devasa topu çeken o zavallı esirleri inanılmaz bir operasyonla kurtarıyor oradan. çok destansı sahneler. Sonunda Frabba kral oluyor, Osmanlı'ya bağlılığını bildiriyor ve Beatrice'i Malkoçoğlu'na veriyor. Taşlar yerine oturuyor yani kısacası. Aynen öyle. Ama işte bu düzen maalesef uzun sürmüyor. Hemen 5. hikaye olan Malkoçoğlu ve Cem Sultan'a geçiyoruz. Burada fiziksel maskeler bitiyor, o mecazi maskeler devreye giriyor artık. Evet. Bir gencin hani aslında bir efsanenin oğlu olduğunu bilmeden büyümesi. Polat'ın hikayesi. Zühre oğlunu korumak için, savaşın o kanlı yüzünden uzak tutmak için senin baban bir çobandı yalanını söyleyerek büyütmüş Polat'ı. Ama genler yalan söylemiyor tabii. Polat o sevdiği kız Melek için Cafer'i öldürüyor ve Akıncı olma hayaliyle yollara düşüyor. Cüneyt Arkın'ı hem baba hem de oğul olarak izlediğimiz müthiş bir çift rol durumu var burada. Çok da başarılı oynamıştır o çift rolü. Polat'ın babasıyla hani onun babası olduğunu bilmeden karşılaştığı o han sahnesi var ya, Evet. serinin bence duygusal zirvelerinden biridir orası. Polat içkiyi fazla kaçırıp fenalaşınca Malkoçoğlu onu er meydanında fare gibi kaçarsın diyerek aşağılıyor orada. Evet, bilerek yapıyor onu. Bu aslında bir sınama, o bıçak atışmasını hatırlarsın. Unutulur mu ya o sahne? Malkoçoğlu bir bıçak fırlatıyor, gidip Polat'ın eline Yüzük parmağıyla serçe parmağı arasında. saplanıyor küt diye. Çoğu insan orada hani çığlık atıp kaçar, acıdan bayılır. Tabii canım. Ama Polat o bıçağı çekip alıyor ve geri fırlatıyor adamın üzerine. Gidip Malkoçoğlu'nun O baş parmağıyla işaret parmağı arasına yüzüne saplıyor da. O an aralarında kelimesiz, sadece kandan ve cesaretten oluşan müthiş bir bağ kuruluyor. Orada adamlara neden bu kadar çok içiyor diye sorduklarında hani adamların verdiği cevap da bir o kadar çarpıcı. ne diyorlardı? Devlete olan bağlılıkla sınandığında asıl o büyük çatışma başlıyor ama. Nasıl yani? Cem Sultan, kardeşi Bayezid'in o gazabından kaçıp Malkoçoğlu'na sığındığında Rüstem Paşa açıkça devlete asi olma, onu bize teslim et diyor. Evet. Bu tarihin hani her döneminde tartışılmış o büyük ikilemdir aslında. Devletin kararı mı üstündür, yoksa bir yiğidin verdiği o onur sözü mü? Malkoçoğlu o sözü yutmuyor işte. Kendi devletiyle ters düşme pahasına da olsa Cem Sultan'ı koruyor ve hani oğlu olduğunu henüz bilmediği Polat'ı bu zor göreve atıyor. Ancak ihanet yine en yakından o para hırsından geliyor. Han sahibi Igor kulak misafiri olduğu bu devlet sırrını gidip Gaddar Homolka'ya satıyor. Ve Homolka'dan hani ödül beklerken ölümü buluyor orada. Tabii cezasını buluyor. Homolka gidip Cem Sultan'ı esir alıyor ve o saldırı sırasında Zühre'yi okla vuruyor. Zühre'nin o son nefesinde Polat'a dönüp hani o senin baban demesi var ya, Çok ağırdı o sahne. bir gencin hayran olduğu, idol olarak gördüğü adamın kendi babası çıkması ve bunu hani annesinin kanı akarken öğrenmesi gerçekten sarsıcı. Çok dramatik. Malkoçoğlu'nun Homolka'nın boynuna o ipi geçirip onu kayalıklardan attığı intikam sahnesi ve sonrasında Omero'dan Şehzade Cem'i kurtarması, hani işte bu birikmiş acının ve öfkenin dışa vurumudur bence. Kesinlikle öyle. Tüm bu karanlık ve kişisel trajediler serisinin ardından hani o 6. ve son hikayeye, ölüm fedailerine geçtiğimizde ise atmosferin tamamen değiştiğini görüyoruz. Aynen. Adeta bir fantastik yol hikayesine dönüşüyor film. Evet, artık hani yalnız kurttan çıkıp tam bir ekip işine dönüyor olay burada. Ekipteki isimlere bir bak. Koca Samsa, İlbey ve Zorbey kardeşler, Bıçakçı Polat falan resmen dönemin yenilmezler takımı gibi ya. Avengers gibi. Aynen. Prens Arnold ve Prenses Elsa'nın nikahına Osmanlı elçilerinin damga vurmasıyla başlıyor o filmde olaylar. Don Castellas denilen adam, Veliaht Prens Enrico'yu uçurumdan atmaya çalışırken Malkoçoğlu ve takımı aniden yetişip kurtarıyor bunları.
Ragosta'nın orada Malkoçoğlu için söylediği o lafı hatırlasana. Neydi o? 3 kale teslim etti, çok iyi tanırım diyor onun için. Tabii Arnold bunu duyar duymaz Ragosta'yı kalbinden bıçaklayarak susturuyor hemen. Hı hı. Ve bu andan itibaren film hani bitmek bilmeyen bir kovalamacaya, sürekli bir hayatta kalma mücadelesine evriliyor ondan sonra. Evet, Prenses Elsa bu adamların kim olduğunu anlayamıyor başlarda, bayağı korkuyor. Eşkıya sanıyor onları. Aynen, yardımcısı Elen ona bunlar eşkıya değil, bunlar akıncı diyerek durumu izah ediyor. Yolda uçurumdan düşen o at arabasını kurtarma operasyonları, Arnold ve Sandor'un bitmek bilmem baskınları falan, temposu çok yüksek. Ya bu yapı bana neyi fark ettirdi biliyor musun? Günümüzün şu popüler aksiyon oyunlarında bir görev türü vardır. Escort mission derler, hani koruma görevi. Evet evet bilirim. Çok önemli bir karakteri alırsın, A noktasından B noktasına sağ salim götürmeye çalışırsın. Her adımdan bir düşman fırlar, sürekli pusu yersin falan. Kesinlikle. Film baştan sona devasa bir escort mission resmen. Sadece kılıç kalkan da değil, işin içine teknoloji ve o dönemin mühendisliği de giriyor. O makineyi diyorsun. Etmeleri falan inanılmazdı. Yani yan karakterlerin hikayeye kattığı derinlik çok başka bir seviyede. En sonunda da Malkoçoğlu sarayı basıp Elza'yı kurtarıyor ve Enrico tahta geçiyor. Düşünsene, sırf inancın ve kimliğin yüzünden tam 8 yıl boyunca bir taş ocağında esir tutuluyorsun. Gerçekten kabus gibi bir durum. Aynen öyle. Her Allah'ın günü karını cayır cayır yakan adamların senin öz oğluna kendi dinleri için dua ettirdiğini izlemek zorundasın. Üstelik oğlunun beyni öyle bir yıkanmış ki sana sadece ve sadece nefretle bakıyor. Yani insanın aklını kaçırması işten bile değil. Kesinlikle. İşte bugün seninle dışarıdan bakıldığında sadece kılıçların çarpıştığı, atların şaha kalktığı sıradan bir kahramanlık destanı gibi duran bir serüvene balıklama dalıyoruz. 1970'li yılların o efsanevi atmosferinde 71 ile 74 arası çekilmiş, başrolünde o dev Cüneyt Arkın'ın efsaneleştiği o devasa 4 filmlik Battal Gazi serüvenin içine giriyoruz. Ya bu seri gerçekten inanılmaz. Yüzeydeki o muazzam aksiyonun ötesine geçtiğimizde karşılaştığımız tablo cidden sarsıcı. Hani bu hikaye kaba kuvvetin değil, resmen insan iradesinin kırılma noktalarının test edildiği bir laboratuvar gibi. Çok doğru bir benzetme. Yani karakterlerin o derin motivasyonlarını, düşmanın zihni çökertmek için uyguladığı taktikleri incelediğimizde, o nesiller arası aktarılan travmanın ve intikamın anatomisini net bir şekilde görüyoruz. O zaman lafı hiç uzatmayalım. Her şeyin başladığı o ilk ihanet anına, Malatya Bey'inin sarayına gidelim. Ortada altın çağını yaşayan bir Malatya Beyliği var. Fakat Bizanslı Amoryon valisi Polemon haraç ödemeye isyan ediyor. Koskoca Bizans'ın küçücük bir beyliğe boyun eğmesini yediremiyor adam. Tabii, kibirine dokunuyor. Malatya Bey'i Hüseyin Gazi ise geri adım atmak yerine resti çekiyor ve haracı daha da arttırıyor. Yani bu sadece diplomatik bir kriz falan değil, bayağı bir güç zehirlenmesi. Güç zehirlenmesi olduğu kadar aslında çok büyük bir stratejik hata. Çünkü Bizans askeri olarak onları ezemeyeceğini anladığı an işi içeriden çözmeye, o bildiğimiz sinsiliğe başvuruyor. Evet, sarayın tam kalbine yerleştirilmiş bir ajanları var, Abdülselam. Aynen, Abdülselam o ajan, Hüseyin Gazi'nin bu kibrini, o geri adım atmayan inadını okuyup onu kusursuz bir tuzağa doğru yönlendiriyor. Ya bu tuzak öyle ince işlenmiş ki işin içine aile bile giriyor. Hüseyin Gazi o sıralar kılıçta, ok atmada yetenekleriyle herkesi büyüleyen, hatta hocası Tevabil Usta'yı bile alt eden Toy oğlu Cafer'i ziyarete gidiyor. Oradaki hocanın uyarısı çok kritik ama. Kesinlikle. Tevabil Usta babasını uyarıyor, binicilikte de yenileceğini söylüyor. İşte o ölümcül yarış teklifi tam burada, o kibrin bir uzantısı olarak devreye giriyor. Cafer dereye taş almaya giderken Hüseyin Gazi rotasını Süleyman Gazi türbesine çeviriyor. O yarışın başlamadan önceki anı var ya, o bir babanın oğluyla son göz teması. Aslında yaklaşan felaketin sessiz bir habercisi o an. Çok dokunaklı bir sahne gerçekten. Evet. Bizanslılar türbede pusu kurmuş bekliyor sonuçta. Hüseyin Gazi tek başına savaşabileceğini sanıyor ama üzerine yağan oklar ve kılıç darbeleriyle orada acımasızca şehit ediliyor. Atı Aşkar'ın o yaralı haliyle talim yerine kadar dönüp ölmesi de hüznün boyutunu resmen katlıyor. Ama asıl kırılma noktası Tevabil Usta'nın babasının bedenini bulan Cafer'e söylediği o söz. Tam 17 yara. Yani
16 veya 18 değil, özellikle 17 olması zihne kazınıyor diyorsun. Kesinlikle. Nörolojik olarak bu tamamen duygusal bir çıpadır. O 17 yara, Cafer'in sıradan bir gençten hayatını tek bir amaca adamış, merhamet duygusunu tamamen rafa kaldırmış bir intikam makinesine dönüşmesinin psikolojik temelini oluşturuyor. Amacı o an netleşiyor ve bu amaç doğrultusunda yıllar sonra artık Bizans'a boyun eğen ve haraç veren Malatya'dan çıkıp hedef listesini tek tek temizlemeye başlıyor. Önce kale kumandanı Tezkör'ü ortadan kaldırıyor. Hızını alamayıp devam ediyor tabii. Aynen. Sonra büyük bir gösterişle şölenin tam ortasına dalıp Polemon'u kendi evinde alt ediyor. Bak, buradaki en ilginç an, Cafer'in bu ikisinin kesik başlarını alıp Malatya'da Bizans'la savaşamayız diye sürekli mızmızlanan, korku yayan ajan Abdülselam'ın ayaklarının dibine yuvarlaması. Tam bir güç gösterisi. Ya bunu günümüze uyarlarsan, hani imkansız denilen bir projeyi tek başına bitirip dosyayı o mızmız patronun masasına falan fırlatan bir çalışanın çok daha kanlı ve epik bir versiyonu gibi düşünebilirsin. Tam olarak öyle. Bu hareketle Cafer sadece düşmanı yok etmiyor, aynı zamanda kendi halkına ve o korkak liderliğe karşı psikolojik bir üstünlük de ilan etmiş oluyor. Otoriteyi fela sarsıyor. Kesinlikle. Ancak bu süreçte sadece kaba kuvvetle değil, diplomasiyle de ilerliyor. Prenses Eleonora ile tanışması buna çok güzel bir örnek. O da nefret ettiği Bizans komutanı Alyon'la nişanlıydı, değil mi? Cafer'in deyimiyle öküzbaş ya da delibaş Alyon. Ta kendisi. Alyon güç gösterisi yapıp Cafer'i istiyor ama Cafer tek başına gidip bütün Bizans askerlerini darmadağın ediyor. Alyon'un o çaresizliği gerçekten izlemeye değer. Bir de orada efsanevi bir an daha var. Kayserili şövalye Hamur'la girdiği o kıran kırana düello. Berabere biten bu dövüşün sonunda Hamur'un Müslüman olup Ahmet Turani adını alması ve Cafer'e o meşhur Battal ismini vermesi var ya. Ya işte o an düşmanın bile saygısını kazanabildiğinin en net kanıtıdır. Fakat bu yoldaşlık onları korkunç bir tuzağa itiyor. Asıl Kral Hilario'yu devirip tahta çıkan Leon'un sarayına köle kılığında sızıyorlar ve Battal yakalanıyor. Üzerine tonlarca ağırlık bırakılması, o tekerlekte kırpaçlanması, kemiklerinin kırılması, ya adamı resmen bir çorbayı kaşıkla içemeyecek hale getiriyorlar. İnsan böyle bir yıkımdan nasıl sağ çıkar diye soruyor insan. Aynen, nasıl çıkıyor gerçekten? Burada devreye giren şey, acıyı zihinsel olarak bölümlere ayırma yeteneği. Yani battal bedeninin hissettiği o muazzam acıyı zihninin bir köşesine hapsedip yaşama amacını, yani intikamı ve adaleti merkeze alıyor. Papaz kılığına girip Hilario ve Ahmet Turani'yi kurtarması, üstüne Eleanora'yı düğünden kaçırması var. O haliyle bile. Evet ve sonunda Leon'u öldürüp tahtı gerçek sahibine iade etmesi. Yani burada fiziksel gücün değil, tamamen zihinsel dayanıklılığın, iradenin zaferini görüyoruz. Zaten düşman da bir süre sonra bu adamın bedenini parçalayarak onu yenemeyeceğini anlıyor. İlk serüvende o fiziksel acı sınırlarını gördük ama ikinci aşamada düşman taktik değiştirip doğrudan zihne ve kalbe saldırıyor. O karanlık döneme giriyoruz yani. Aynen. Eleonora artık Müslüman olup Ayşe adını almış, Ali adında bir oğulları olmuş. Ama o karanlık figür, yani kardeşi Alyon'un kanlı elbisesi üzerine intikam yemin eden Bilal İnci'nin o tüyler ürperten performansı ile izlediğimiz acımasız Andrea sahneye çıkıyor. Oradaki psikolojik şiddet çok başka bir boyutta. Evet, Ahmet Turani din değiştirmediği için şehit ediliyor. Andrea, Ayşe ve Ali'yi kaçırıyor. Ayşe haç çıkarmayı reddettiğinde kırpaçlanıyor, sonunda çarmıha gerilip cayır cayır yakılıyor. İşte burası savaşın asimetrik bir boyuta geçtiği yer aslında. Andrea sadece Battal'ın sevdiklerini öldürmekte kalmıyor, geride kalan tek varlığı olan oğlunun kimliğini de çalıyor. O vahşet yaşanırken Andrea'nın yanındaki kadın Ali'ye bir zehir içiriyor. Çocuğun beyni tamamen yıkanıyor. Aynen öyle. Sistematik olarak beyni yıkanıyor ve yeminli bir Hristiyan yapılıyor, yani Aris'e dönüştürülüyor. Çocağında çalıştırılırken o yaşlı Musa'nın aleti çeviremeyip kırbaçlanması var. 4 koldan askerlerin ve komutan Petro'nun zincirle ona saldırması. Battal orada kendini siper ediyor ama asıl işkence ne biliyor musun? O 8 yıllık süreç değil mi? Evet, Andrea'nın 8 yıl boyunca her Allah'ın günü
Battala Özoğlu Ali'nin haç çıkardığını izleterek yaptığı o korkunç psikolojik işkence. Gerçekten akıl alır gibi değil, düşmanı deliliğe sürüklemek için tasarlanmış bir zihin kontrol mekanizması bu. Andrea Battala resmen "senin kanın artık benim davam için savaşıyor" mesajını veriyor. Peki ya o kaçış planına ne demeli? 3 yıldır tünel kazan mahkumlar devasa bir kayaya çarpıp umutsuzluğa kapılıyor. İşte tam o anda o kırbacı yiyen yaşlı Musa kendi canını bilerek feda ediyor. Bunu tam bir satranç hamlesi gibi düşünebilirsin. Şahı yani Battal'ı kurtarmak için piyonun bilerek tahtadan kendini isteyerek silmesi. Çok yerinde bir analoji. Daha dur. Sonrası daha da çılgınca. Battalın bir ceset çuvalının içine girip suya atılarak kaçması. Antik bir Truva atı taktiği bu. Sadece tahta bir at yerine karanlık, kanlı bir çuval kullanılıyor. O çuvalın içindeki yolculuk aslında Battal'ın ölümden yeniden doğuşunu simgeliyor. Dışarı çıktığında artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış, saf bir adalet makinasıdır. İlk iş olarak köyleri basan, yaşlı bir adama çizmesini yalamayı reddettiği için eziyet eden o şövalyeni bulur ve ona toprağı yalatarak adaleti en sert şekilde alır. İşler bu noktadan sonra iyice Arap saçına dönüyor. Hikayeye Ayşe'ye tıpatıp benzeyen teyzelerinin kızı Prenses Angela giriyor. Battal yaralı halde onun odasına sığınıyor. Angela kan damlamasın diye onu pembe bir örtüyle saklıyor. O anki gerilim gerçekten inanılmazdır. Aynen öyle, nefes kesici. Sonra Battal kendi adamları tarafından iyileştirilmek için bayıltılıp kaçırılırken nehre düşüyor. Torunlu bir dede onu bulup kurtarıyor. Ancak Angela'nın Battal'a aşık olup bu sırrı o zehirci kadına anlatmasıyla her şey tepetaklak oluyor. Resmen tuzağa düşüyorlar. Andrea'nın hazırladığı o son şeytani oyunda tam bu ihanetin üzerine kuruluyor zaten. Battal'ı kör etmek şartıyla Özoğlu Ali ile yani Aris'le ölümüne dövüştürmek. Andrea'nın amacı sadece intikam almak değil, bir babayı oğlunun elleriyle öldürterek mutlak bir psikolojik zafer kazanmak. Fakat tam Ali babasına kılıcı indirecekken annesi Ayşe'nin ölmeden önceki o efsanevi kehaneti devreye giriyor. Bir oğul babasına el kaldırırsa eli taş kesilir. Ve Ali'nin eli gerçekten taş kesiliyor. Evet, eli taş kesiliyor, gerçeği hatırlıyor, baba oğul birleşip Andrea'yı yok edip sancağa göndere çekiyorlar. Peki burada sana bir soru soracağım. İnsan zihni onca yıllık beyin yıkamaya rağmen genetik bir hafızayı, bir annenin sözünü nasıl hatırlar sence? Bu dışarıdan bakınca büyülü bir kehanet gibi duruyor, haklısın. Ancak psikolojik açıdan baktığımızda bunun bir karşılığı var. İnsan zihni bu kadar şiddetli bir travma yaşadığında eski kimliğini korumak için o anıları bilinçaltının en derin köşesine kilitler. Bedensel bir eylem, yani öz babasını öldürme eyleminin yaratacağı o muazzam bilişsel çelişki, annesinin söylediği o duygu yüklü anahtar kelimeyle birleştiğinde sistem resmen hata veriyor. Elin taş kesilmesi fiziksel bir büyü değil, bedenin o cinayeti işlemeyi reddederek girdiği bir tür psikolojik felç halidir. Yani beden zihnin kabul ettiği yalanı reddediyor, kusuyor diyorsun. İnanılmaz gerçekten. Neyse, bu kırılma noktasından sonra bayrak artık bir sonraki nesle devrediliyor. Genç Battal sahneye çıkıyor. Yaşlı Seyit Battal kılıcını oğluna teslim ediyor. Ancak karşılarında öyle bir düşman birliği var ki, Kara Şövalye Igor Yanoş ve Azize Maria'nın kurduğu o akıllara ziyan manyaklar ordusu. Tam bir kabus takımı. Aynen. Bizans versiyonu bir Suicide Squad resmen bu ekip. Eski nesil bir video oyunundaki bölüm sonu canavarları geçidi gibi hepsinin bir imza hareketi var. Düşünsene, boğayla güreşen Anton, insanları çıplak elleriyle pataklayan Alexi, insanları ağaca bağlayan Vunlar, Bitmedi. Okla ve hançerle elma vuran Petro ve Dimitros var. eğlence olsun diye hancıları dağıtan Markos, o keskin yuvarlak demirli Ayıtara ve Çinli savaşçı Chen Yu. Ve işin en hastalıklı tarafı, hepsi Maria'nın ayak baş parmağındaki haçı öperek işe alınıyor. Bu bir askeri yemin değil, tamamen hastalıklı bir tarikat biatı. Kendi bireyselliklerini Maria'nın egosunda eritiyorlar.
Ve bu manyaklar obayı basıyor, kız kardeşe tecavüz ediyorlar, yaşlı Seyit Battal'ın boynuna zincir vurulup köy köy gezdiriliyor, karanlık fena halde çöküyor. Fakat genç Battal'ın hamleleri saf güç değil, tamamen strateji dolu. Hamda kız kardeşine laf atan Alexi ve Vurnar'ı hakladıktan sonra ormanda Petro'ya Vurnar'ın leşini ve Alexi'nin kellesini hediye ediyor. Hatta Petro'yu yanan okla vurmadan önce tüm ekibin isimlerini tek tek öğreniyor. Düşmanı isimsiz bir kalabalık olmaktan çıkarıp avlanacak hedefler haline getiriyor. Genç battal zekasını çok iyi kullanıyor. O 7 kapı, 7 anahtar meselesi de bu stratejinin bir parçası işte. Igor yaşlı battalı da çarmıha gerip genç battalı ortaya çıkarıyor. Battal suya düşüp Hristiyan isyancı Jan ile karşılaşıyor. Igor babasını 7 kapılı bir yere kilitleyip 7 anahtarı da bu şövalyelere dağıtıyor. Battal'ın planı ne dersin? Herkesi tek tek avlayıp sahte anahtarları yerlerine koymak. Ciddi bir zeka işi bu. Tabii canım, kılık değiştirme sanatı da burada devreye giriyor. Marcos, Prenses Isabella'yı yani Igor'un kardeşini taciz ederken Isabella'nın evleneceği korkak Alfonso'nun erkekliğini ispat için masum bir kadını öldürdüğünü görüyoruz. Battal o Alfonso'yu öldürüp onun kılığına giriyor. Düşmanın tam kalbine sızıyor yani. Aynen, Anton ve Tara'yı gizlice avlıyor. Ama orada bir test var. Chen Yu'nun Battal'a kılıç fırlattığı o gerilim dolu an, iyi bir savaşçı kılıcı havada tutar ama Battal rolünü bozmamak için kılıçtan korkup kaçıyor. Ya işte bu. Egosunu amacının gerisinde tutabilen gerçek bir liderlik örneğidir. O an egosuna yenik düşse bütün planı alt üst olacak. Kesinlikle. Sonra körlük ve yılanlar kısmı var. Battal Maria ile birlikte olup anahtarı alıyor. Dimitros onu göğsünden yaralıyor. Igor odaya gelirken Battal'ın Isabella'dan tam o yaraya şiddetle vurmasını isteyerek kanı saklaması var. İnanılmaz bir acı tahammülü. Planı bozulmasın diye her şeyi göze alıyor. Ama tuzağa düşüyorlar maalesef. Yaşlı battal dikenli terlerde, genç battalsa baş aşağı akreplerin içinde kör ediliyor. Kör haliyle yılanlarla savaşıyor adam. Sonunda ahali ölmesin diye teslim oluyor ve en nihayetinde baba oğul kaleyi o Bizanslıların başlarına yıkıyorlar. Ve böylece destanın son ve belki de psikolojik olarak en sarsıcı, tamamen Shakespearevari bir trajedi barındıran aşamasına geçiyoruz. Gerçekten de öyle. Son kan, kimlik karmaşası ve çapraz kaderler. Efsanenin gerçek vedası. Yaşlı battal, düşman komutanı Antoine ve ordusunu yavaşlatmak için kendini devasa kale kapısına bağlatıyor, bebek oğlunun boynuna kılıcıyla küçük bir intikam çiziği atıyor. Resmen onu damgalıyor. Aynen. Vücuduna saplanan onca demir çubuğa rağmen Antoine'ı boğuyor ve kılıcını taşa saplayarak son nefesini veriyor. Antoine'ın o kılıcı taştan bir türlü çıkaramaması da ayrı bir detay. Fakat burada bebek takası meselesi işin seyrini tamamen değiştiriyor. Bir büyücünün kehaneti üzerine Antoine bir bebek katliamı emri veriyor, komutanı bir kadının bebeğini öldürüp Ayşe'yi kovalıyor. Ayşe bebeğini nehre bırakıyor, değil mi? Evet, Ayşe bebeğini kayağa koyup nehre bırakıyor, komutan da kendi yalanını örtmek için o öldürdüğü bebeği Antoine'a Battal'ın oğlu diye yutturuyor. İşin çapraz kader kısmı da burada başlıyor işte. Antoine'ın karısı Maria, kayıktaki Türk bebeğini bulup kendi ikizlerinden biri gibi sahipleniyor. Ayşe ise bebek ararken Maria'nın gerçek oğlunu yani Kara Gülle'yi çalıyor. Düşmanının oğlunu kendi canın gibi büyütmek gerçekten tüyler ürpertici. O süt anne sahnesi var ya işte, psikolojik savaşın zirvesi orası. Bebek süt içmeyince bütün kadınlar deneniyor. Sonunda Ayşe geliyor, Antoine hakaretler yağdırırken Ayşe kendi öz oğlunu emziriyor ve boynundaki kılıç yarasını görüp sessizce içten içe seviniyor. O sahnedeki gerilim bir annenin suskunluğu. İnanılmaz bir irade. Sonrasında da kimlik uyanışı başlıyor tabii. Papazın arkasına eşek resmi çizen Battal'ın oğlunun 3 gün taş odada aç bırakılması falan, büyüdüğünde o Bizans şatafatına hiçbir zaman ait hissetmemesi. Bir gün Karagülle'nin yani Antoine'ın öz oğlunun Vasilyos tarafından kırbaçlandığını görüyor ve onu kurtarıyor. Taş ocağındaki esaret, esirleri idamdan kurtarması olayları iyice alevlendiriyor. Karagülle'nin yaşadığı ikilem de çok derin. Bir Bizanslı bize neden yardım etsin diye sorup duruyor adam.
Bu sırada gerçeğin ortaya çıkışı başlıyor. Antoine, büyücüden gerçeği öğrenip kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor. Karısı Maria'yı ve yalan söyleyen komutanı öldürüyor, değil mi? Evet, gözünü kırpmadan. Ve kızı İren'i zorla Marcos'a veriyor. O ilk DNA testi dediğim an geliyor sonra. Battal'ın oğlunun babasının taştaki kılıcını kelime-i şehadet getirerek yerinden çıkarıp Karagülle ve adamlarına kimliğini kanıtlaması var. Efsanevi bir an. Ama acıların ikizi durumu hikayeyi asıl bağlayan yer. İren'i kurtarmaya çalışan Karagülle'nin Antoine tarafından işkence görmesi, ancak o acıyı eş zamanlı olarak ikizi İren'in de hissetmesi. Bu inanılmaz genetik ruhsal bağ ile gerçekler tamamen su yüzüne çıkıyor. İren, Müslüman olup Ayşe adını alıyor. Ve son hesaplaşma. Antoine'ın hazırladığı keskin, tahtalı, baş aşağı sallandırmalı tuzak platformu. Battal'ın kollarına ok saplanmasına rağmen Karagülle'yi tutması ve Antoine'ı o kazıkların üzerine fırlatmasıyla bu destan noktalanıyor. Eline bir satır alıp, sırf devlete sadakatini kanıtlamak için kendi öz abinin kolunu ve bacağını kesmek zorunda bırakıldığını bir hayal etsene. Ya düşünmesi bile korkunç gerçekten. Aynen öyle. Gözünün içine baka baka, hakkımı helal etmem vur o satırı diye bağıran bir abi var orada. Ve o kan donduran çaresizlik anı. Yani bu sıradan bir modern korku sineması sahnesi falan değil. Kesinlikle değil. Saatlerdir ekran başından kalkmadan izlediğimiz o müthiş Türk sinemasının en sarsıcı, en ikonik kahramanı travmatik doğuş anı bu aslında. Gerçekten de öyle. Yani bir karakterin motivasyonunu, o içindeki sönmeyen intikam ateşini açıklamak için sinema tarihinde bundan daha travmatik, daha uç bir başlangıç bulmak epey zordur. Kesinlikle. Hele ki 1970'lerin o sinema atmosferini düşünürsen. Şöyle bir durum var Cüneyt Arkın'ın kariyerinde. Seri filmlere dönüşmüş topu topu 3 karakter var zaten. Evet, 3 tane başyapıt resmen. Aynen. 6 kez Malkoçoğlu, 4 kez Battal Gazi ve az önce o devasa maratonunu tamamladığımız 7 filmlik Kara Murat şöleni. Ama Kara Murat'ı diğerlerinden ayıran o karanlık ton tam da bahsettiğin bu psikolojik yıkımla başlıyor. Çok doğru tespit. Çizgi romandan beyaz perdeye uzanan o yolculuk bile büyüleyici aslında. Yani Rahmi Turan'ın yazdığı Abdullah Turan'ın çizgileriyle hayat bulan bir figür bu. Evet, o dönemin efsane çizgi romanları. Aynen. Türker İnanoğlu'nun o müthiş vizyonu sayesinde Cüneyt Arkın'la öyle bir bütünleşiyor ki 1972'den 78'e kadar ülkenin hafızasına kazınıyor resmen. Hatta 2015'te bile bir yansımasını gördük ama o ilk dönem başkadır yani. Tabii canım, o ilk dönemin tadı bambaşka. 1972 yapımı Fatih'in fedaisiyle o döneme daldığımızda hikaye Fatih Sultan Mehmet'in ilk yıllarında İstanbul'un henüz Konstantiniye olduğu zamanlarda başlıyor. Peygamber Efendimizin o meşhur hadisi hatırlatılıyor. İşte önceki devletlerin kuşatmaları, Fatih'in 53 günlük fetih falan müthiş bir tarihsel temel atılıyor. Evet, çok güçlü bir giriş o. Ama sonra bir anda Balkanlara, o kazıklı Voyvoda'nın karanlık dünyasına düşüyoruz. Orada bir sahne var. Ekrana bakarken dondum kaldım, yemin ederim. Nikol'ün sahnesi değil mi? Evet ya, Nikol isimli karakter esir düşmüş bir kadına zorla haçı öptürmeye çalışıyor. İnanılmaz bir sahne o. Kadın diretip kelime-i şehadet getirince adam kadının göğsünü yarıp kalbini çıkarıyor. Yani o dönemin teknikleriyle bile bu kadar vahşet göstermeleri inanılmaz değil mi? Şok edici, evet. Ama bu vahşet dramatik yapıda çok işlevsel bir amaca hizmet ediyor aslında. Nasıl yani? Şöyle ki, seyircinin zihninde düşmanı öylesine acımasız, öylesine insanlıktan çıkmış bir noktaya yerleştiriyorlar ki, Kara Murat daha sonra ne kadar şiddetli bir intikam alırsa alsın, seyirci bunu tamamen meşru buluyor. Ha, anladım, çok mantıklı. Voyvoda'nın Osmanlı'ya vergi ödemeyi reddetmesi ve Çakırcı Hamza Paşa'ya kurduğu o kanlı tuzak da bu kişisel gaddarlığın bir devlet krizine dönüşmesidir aslında. Zaten asıl kırılma da o tuzaktan sonra geliyor. Murat ve abisi esir düşüyor. Voyvoda'nın Murat'a sunduğu o psikolojik işkenceye ne demeli? Tam bir kabus. Ya abinin kolunu bacağını keserim, hayatını bağışlar, seni Fatih'e yollarım ya da ikinizi de öldürürüm diyor adam. Abisinin o kahredici ısrarı üzerine Murat'ın satırı indirdiği an,
Zindana atıldığında adamın ruh hali bitik durumda zaten. Orada o küçük kızın gelişi çok önemlidir. Evet, küçük Zeynep geliyor, su vermek istiyor. Zalim gardiyan kızı sarsıp suyu döküyor ama o an o iki karakter arasında geleceğe dair inanılmaz bir bağ kuruluyor ya. Sonra Murat kurtulup Fatih'in huzuruna çıkıyor, Yeniçeri oluyor ve Eflak seferi başlıyor. Voyvoda da korkudan Macaristan'a kaçıyor tabii. Aynen öyle. Ama yıllar sonra geri döndüğünde Fatih'in 3 elçisini yakalayıp hapse atıyor. Elçilerden biri gözünü kırpmadan 1462'yi hatırla dediğinde Voyvoda'nın o deliriş anı görülmeye değerdi gerçekten. Ve tabii görev yine bizim fedaiye düşüyor. İşte o Eflak'a sızma bölümü klasik kahramanın tesadüflerle ve doğru zamanlamayla nasıl efsaneleştiğinin tam bir dersidir. Ya sorma, orası efsaneydi. Nicole'ün sarayda büyümüş olan Angela'ya, yani yıllar önceki o küçük Zeynep'e saldırdığı anı hatırla. Tam o esnada Erol Taş'ın canlandırdığı Mihal karakteri devreye girer. Erol Taş orada müthiş oynamış. Kesinlikle. Mihal boynuna kement geçirilmiş halde at arkasında kumda sürüklenirken Murat uzaktan attığı tek bir okla o kementi koparır. Hem Zeynep'i hem Mihal'i kurtarması kusursuz bir kahraman girişidir bence. O aksiyonun ortasında bir de komedi var ama. Handa o Papesko ile yaşanan gerilimden sonra saraydaki teşhis sahnesi resmen efsanedir. Murat bir anda öne atılıyor, saçı başı darmadağınık, ben Cafer Arnavut'um diye bir yalan uyduruyor. Ya o sahneyi çok güldüm ben de. Gözlerini belerte belerte o kadar inandırıcı, o kadar komik bir tipleme çiziyor ki düşmanın gözünün içine baka baka herkesi kandırıyor adam. Tabii işin içine kraliçe Lucia girince işler biraz karışıyor. Oradaki gerilim çok iyi tırmanıyor. Lucia ile aralarındaki o yakınlaşma sırasında Murat'ın göğsündeki o Fatih muskası yere düşüyor ya. Lucia'nın ihaneti anladığı an kılıcı kırdırtıp onu Papesko ile dövüştürmesi, ardından Murat'ın zindanda sırtından dağlanması müthiş bir gerilim yarattı valla. Bereket versin Yüzük sayesinde Zeynep'le birbirlerini tanıyorlar. Oradaki sahte idam sahnesi de bence çok katmanlıdır. Papesko, saray içindeki güç savaşında tarafını seçiyor ve sahte bir idam düzenleyerek Murat'ı Mihal'e teslim ediyor. Akıllıca bir hamle. Hikayenin finaline doğru adeta bir Rönesans tiyatrosu izleriz resmen. Papaz kılığında saraya sızmalar, Kraliçe Lucia'nın kocasını Angela ile basması, Johann'ın o suikast girişimi falan, bütün bu ihanet ağları birbiri ardına çözülürken Voyvoda'nın sahte anlaşma tuzağı da kendi elinde patlar. Kavufesco'nun kendi hayatını feda etmesi çok dramatikti ama bence en tatmin edici an Zeynep'in Lucia'yı öldürerek o şiirsel adaleti sağlamasıydı. Ve tabii Murat'ın Voyvoda'yı yakalayıp tıpkı abisine ve diğer Türklere yaptığı gibi kazığa oturtması. Tam bir intikam anı. Kellesini İstanbul'a getirmesiyle o ilk serüven tamamlanıyor zaten. Ama biz ekranda hemen ardından kanın daha da gövdeyi götürdüğü o döneme, yani 73'e Fatih'in fermanına geçtik. Orada işler çok değişiyor tabii. Bayağı değişiyor. Burada olay sadece intikam değil, işin içine devlet, aşk ve fanatizm giriyor resmen. Fatih'in Bizans prensesi İrene'ye olan aşkını görüyoruz mesela. Evet, devlet ve aşk ikilemi çok belirgin orada. Nuturas Fatih'i Hisar'ı yıkmakla tehdit edince Fatih'in Ayasofya'da namaz kılacağım restini çekmesi müthişti. Hemen arkasından Murat'ın camı kırıp içeri dalarak padişahı kurtarması falan soğuksuz izledim. İkinci perdenin odağı tam olarak bu aslında. Devletin o devasal çıkarlarıyla kişisel tutkuların çarpışması. Fatih diplomaside büyük bir satranç oynarken Nikol kontrolden çıkarak kendi imparatorunun emirlerini çiğniyor. İşler orada çığırından çıkıyor zaten. Pınarköy katliamı işte bu alt kademe fanatizminin kontrolden çıktığında koca bir devleti nasıl savaşa sürükleyebileceğinin en net göstergesidir. Pınarköy katliamı Murat'ı bir kez daha paramparça ediyor yani. Ulubatlı Hasan haberi getirdiğinde Murat'ın o köye gidişi ve annesini kanlar içinde bulduğu sahne çok ağırdı. Yüzündeki o ifade her şeyi anlatıyordu. İntikam yemini ederken gözlerindeki o karanlık serinin devamındaki acımasızlığının altyapısını oluşturuyor resmen. Sonrasında İstanbul'un fethine tanık oluyoruz zaten. Ulubatlı Hasan'ın şehit oluşu, Ayasofya'da kılınan o ilk cuma namazı. Görsel olarak dönemi için çok etkileyici sahneler. Her şey bitti derken Nikol yine kaçıyor pırpır. İrene'yi öldürüp Midilli'ye, yani Lesbos'a gidip oradaki kralın başkumandanı oluyor. Adam durmuyor asla. Üstüne bir de Türkleri esir alıyor ve yetmezmiş gibi İrene'nin kız kardeşi Elen'e kafayı takıyor.
Midilli kralı kızını kaçırtmak isterken Murat Costa adıyla adaya sızıp Elen'i kurtarıyor tabii. Orada Kaper kardeşler kaba sakallı olan dövüşü ve canını bağışlaması falan harikaydı. O dövüşlerin koreografisi çok keyifli. Ama burada benim bir durup sormam lazım sana. Ajanlık yapıyoruz, devleti kurtarıyoruz, eyvallah da. Murat'ın Prenses Julia ile olan o yakınlaşması nedir ya? Yani Türk sinemasında gizli görevin parolası her seferinde bir prensesle birlikte olmak mıdır? Ya bu çok güzel bir nokta. Görevin bir parçası diye sürekli böyle bir Bond kızı temasının işlenmesi o dönem için bile epey tuhaf değil mi sence de? Aslında bu tam da 1970'lerin o küresel sinema trendlerinin Türk sinemasına doğrudan bir yansımasıdır diyebiliriz. Anladım. Soğuk Savaş dönemi casus filmleri, özellikle de James Bond serisi, seyirciye şu formülü dayatmıştı. Mükemmel ajan hem ölümcül bir savaşçı hem de karşı konulmaz bir figür olmalıdır. Kara Murat da Osmanlı'nın 007'si gibi kurgulanıyor aslında. Vay be, hiç böyle düşünmemiştim. Karşı tarafın kadın figürleri üzerinden kurulan bu hakimiyet aslında kültürel bir meydan okumanın sinematik dili haline geliyor. Mantık da valla. Yerli James Bond benzetmesi cuk oturdu buraya. Zaten o çölde esirleri kuma gömdükleri ikonik sahneyi de tam Bond-vari bir aksiyonla atlatıyor. At üstündeki sahneyi diyorsun. Aynen. Nicole esirlere Hristiyanlığa geçne baskısı yaparken Murat'ın at üstünde üstüne yağan oklardan akrobatik hareketlerle kaçması tam bir görsel şölen. Yine de o zindan sahnesinde yemin ederim yüreğim ağzıma geldi. Yakalanan Murat'ın göz kapakları yakılıyor ya, Allah'tan kaba sakal daha önce canı bağışlandığı için tam kör etmiyor onu. Fakat can dostu Mihail'in gözleri kör edilip o karanlıkta iki dostun ölümüne dövüştürülmesi ve Mihail'in orada ölmesi inanılmaz trajikti bence. Seyirciyi en çok sarsan dinamik de budur işte. Fiziksel acıdan ziyade kardeşin kardeşe, dostun dosta kırdırılması teması. Kesinlikle en acısı o. İlerleyen anlarda Kabasakal'ın yardımıyla zindandan kaçmaları, hikayede o merhametin de bir gün mutlaka karşılığını bulabileceği temasını işler. Tabii Elen'in mektubunu bulup Murat'ı kamasıyla yaralaması, sadakat ve şüphe üzerine kurulu o büyük paranoyayı besler resmen. Evet ya, Murat sürekli acaba İrene'yi Elen mi öldürdü diye beyninde bir zihin savaşı veriyor resmen. Ta ki Nicole'ün cami baskınında namaz kıldıran imamın gırtlağını kesmesine kadar. Orası artık geri dönüşü olmayan nokta. Aynen, bardağın taştığı an, o an. Final hesaplaşmasında Handa Nicole Kabasakal'ı öldürüyor. Murat geldiğinde Nicole 3 ok atıp bütün suçlarını bir bir itiraf ediyor falan. O final inanılmazdır bak. Murat o 3 oku kendi bedeninden sıkıp Nicole'ün gözlerine ve gırtlağına saplayarak işi bitiriyor. Bu nasıl bir finaldir ya? Ama izlemeye devam ettikçe hikayenin sadece böyle dış düşmanlarla sınırlı kalmadığını gördük. İşler Ölüm Emri filminde tamamen saray intrikalarına dönüyor. Kesinlikle, çünkü imparatorluklar sadece dışarıdan gelen kılıç darbeleriyle değil, içeriden gelen o sinsi zehirle de yıkılır. Çok doğru. O bahsettiğin 3. film bizi Fatih'in olgunluk döneminden alıp babası 2. Murat'ın dönemine götürüyor. Çandarlı Halil Paşa ile Zanos Paşa arasındaki o soğuk savaş yıllarını anlatıyor. Bayağı geriye gidiyoruz yani. Evet, Şehzade Orhan'ın Bizans'ın elinde bir koz olarak tutulması ve 2. Mehmet'in taht yolu, bu siyasi atmosfer, saray içi istihbaratın önemini vurgular çok net biçimde. Tam bir taht oyunları, inanılmaz bir güç savaşı izledik yemin ederim. Murat'ı Bizans'a yolluyorlar, yolda Yeniçerilere denk gelip onları Bizanslılardan kurtarırken yaptığı o dövüş koreografisini hatırlasana. Kılıç sahnesi evet çok iyiydi. Kılıcı kınıla sokup düşmanları tokatlayarak dövmesi falan, aksiyonun içine o mizahı o kadar iyi yedirmişler ki. Sonra yine kılık değiştiriyor, Costa Carelli oluyor. Prenses Olympia'nın arabasına sahte bir baskın düzenletip onu kurtarıyormuş gibi yaparak güvenini kazanması falan çok kurnazca. Arenadaki o dövüş sahnesi de müthiştir. Ya arenadaki o baş cengaverin 5 adamı darmadağın etmesi, ardından bizim Murat'ın çıkıp o cengaveri hallaç pamuğu gibi atması, Şehzade Orhan'ın muhafız olmayı böyle başarıyor zaten. Bir de meyhanede sürekli dönen bir Venedik ve Haçlı ordusu dedikoduları var alttan alta. O meyhane diyalogları sıradan bir arka plan sesi değildir aslında. Osmanlı'nın o dönem hissettiği kuşatılmışlık psikolojisinin tam bir yansımasıdır. Atmosferi çok iyi kurmuşlar.
Olimpiya'nın planını düşündüğümüzde o Bizans'ın sinsi zekasını görürüz orada. Orhan'ı tahta geçirip sonra onu da öldürerek kraliçe olmayı ve asıl tehdit olan Şehzade Mehmet'i zehirlemeyi planlıyor kadın. Kukla yöneticiler üzerinden imparatorluk devirme stratejisi resmen. Ya, planı öğrenince Murat'ın kendi Yeniçerilerine yaptığı fedakarlık da muazzam bence. Adamlar yakalanmış Laskaridis işkence yapıyor bunlara. Murat kimliği ifşa olmasın diye Kosta kılığında kendi adamlarına vurup onları bayıltarak o acıdan kurtarıyor resmen. Çok zekice bir hamleydi o. Derken 2. Murat'ın ölür haberi geliyor ve kıyamet kopuyor tabii. Olimpiya zehir alıp Şehzade Mehmet için Manisa'ya doğru yola çıkıyor. Zeynep durumu Murat'a haber veriyor. Murat idamlık arkadaşlarını kurtarıp Zanos Paşa'nın adamı Sinan'la ittifak yapıyor. Oradaki o yolculuk sekansı çok gerilimlidir. Ya o Manisa yolculuğu yemin ederim bir insan ne kadar kayıp verebilir diye düşündüm izlerken. Yolda sürekli tuzaklar var. Ekipten 2 Yeniçeri ölüyor, Yeşil Vadi tuzağı kuruluyor, ardından Sinan ölüyor. Bedel ödeye ödeye gidiyorlar. Yol boyunca o bedelleri ödeye ödeye Manisa'ya varıyor adam. Şehzade Mehmet'in huzuruna son anda tam o zehirli kupa dudaklarına değerken yetişip gerçeği haykırması ve o zehri zorla Olimpiya'ya içirmesi, Şehzade'nin Fatih ünvanı ile Edirne'ye yola çıkışıyla tüyler diken diken oluyor resmen. Orada imparatorluğun kaderi tek bir adamın o inanılmaz dayanıklılığına bağlanmış durumda. Ancak dikkat edersen bu yolculuklar kahramanın genelde fiziksel sınırlarını test eder. Bir sonraki aşamada ise düşman taktiğini tamamen değiştirerek kahramanın psikolojik sınırlarına yani doğrudan ailesine saldırır. Kara Şövalye'ye karşı filminde Carlos karakterinin intikam için seçtiği yol kaba kuvvet değil, beyin yıkama ve kimlik silme üzerine kuruludur. Film orada bayağı bir psikolojik savaşa dönüyor. Akıncı Ömer Bey onun kolunu kesip canını bağışladığında Carlos onu sırtından vuruyor ve ikiz çocuklarından birini kaçırıyor, onu bir Türk düşmanı bir kara şövalye olarak yetiştiriyor. Evet ya. Anne tarafından intikam için büyütülen bir Kara Murat ve düşman tarafından bir canavar olarak büyütülen Kara Şövalye. Bildiğin ikizlerin savaşı bu. Kara Şövalye o okçu tuzağıyla Karaca Paşa'yı esir alıyor falan. Fatih'e şantaj mektupları gidiyor. Yalnız burada çok acayip bir teknik detay var ya, izlerken kahkaha krizine girdim ben. Seslendirmeyi mi diyorsun? Evet ya, Kara Murat kiminle konuşsa karşısındaki bütün erkek karakterlerin dublajı Şener Şen'in sesi. Düşünsene koca koca adamlar ama hepsinin ağzından Şener Şen çıkıyor. Bu Türk sinemasının o dönemki stüdyo ve dublaj imkanlarının ne kadar kısıtlı olduğunun harika bir kanıtıdır aslında. Bazen tek bir dublaj sanatçısı filmin yarısını falan tek başına seslendirirdi böyle. Çok komikti ama ya. Tabii bu teknik absürtlük hikayenin o karanlık yapısını pek değiştirmiyor bence. Murat'ın kardeşinin kılığına girmesi sırf ona benzemek için sakalını kesip saraya sızması falan. Ve yakalanması. Onu ateşte dağlayarak işkence etmesi nasıl bir dramdır ya. Carlos sürekli bir ihanet içinde zaten. Kara Şövalye'de Murat kılığına girip Fatih'i öldürmeye gidiyor ama başaramıyor tabii. Aile dramı çok yükseliyor o anlarda. İşin en can yakıcı tarafı Carlos ve Kara Şövalye'nin Murat'ın annesinin köyünü basması, annenin gözleri önünde öldürülmesi çok acıydı. Neyse ki Kara Şövalye son nefesinde gerçeği idrak ediyor ve Müslüman olarak ölüyor. Murat da Carlos'u öldürüp bu kanlı aile hesaplaşmasını kapatıyor. Tam bir trajediyle bitiyor o hikaye. Buraya kadar hep krallar, şövalyeler gördük ama sonraki filmde düşman profili beni gerçekten şaşırttı. Şeyh Gaffar'a karşı. Evet işte orada devletin güvenliğini dışarıdaki ordular değil içerideki inanç istismarcıları tehdit etmeye başlıyor. Çok enteresan bir konu seçimi. Bu çok sosyolojik bir değişimdir aslında. Şeyh Gaffar karakteri sahte cennetler vaat ederek dini argümanları kendi gücü için manipüle ederek devlete baş kaldırıyor. Aynen, müritlerini nasıl da uyutuyor. İnsanları afyonla yani uyuşturucuyla kontrol altına alıp öylesine bir hipnoz yaratıyor ki kendi müritleri uçurumdan gözünü kırpmadan atlıyorlar, kendi çocuklarını bile kurban ediyorlar ya. Fatih Sultan Mehmet gibi dünyayı dize getiren, bir adama derede saklanan bir sahte şeyhin kafa tutması inanılmaz bir şey. Kibrin böylesini görmedim yemin ederim. Gül Seher adında bir kadın Fatih'e suikast düzenlemeye kalkıyor. O hançerde bir de kustahça bir mektup var falan. Gaffar, Murat'ın abisi Turhan'ı kaçırıyor. Murat da çölde onun fedailerini alt edip güneşe karşı tahtalara bağlayarak onlara müthiş bir mesaj veriyor bence.
O sahnelerin atmosferi çok iyi yansıtılmış. Zeynep Malatya'ya doğru giderken bir çocuğu öldüreceği sırada Murat onu durduruyor. Sonra eşkıya Abdo Zeynep'i yanlışlıkla kaçırınca Murat onu bir kez daha kurtarıyor falan derken pazar yerinde o kumandan Hurşit'le edilen kavga, Elif karakterinin hikayeye dahil olması yaşanıyor ve Murat'ın bilerek kendi ayaklarıyla teslim olması dehasının bir kanıtıydı bence. Zindanda abisi Turhan'ı görüyor ama adamın beyni tamamen yıkanmış, tanımıyor bile Murat'ı. Murat'ın orada uyguladığı strateji düşmanın silahını doğrudan düşmana çevirmektir. Nasıl yani? Yani afyon almış gibi davranması, o uyuşturulmuş taklidini yaparak şeyhin güvenini kazanması, hatta taş ocağındaki esirlere sırf inandırıcı olsun diye o göstermelik zulmetmesi çok büyük bir sabır işidir. O sahte rüyayı, o illüzyonu içeriden çökertmesi gerekiyordu ve bunu çok iyi yaptı. Kesinlikle katılıyorum. Finalde o afyon oyununu bir anda bitiriyor, kumandan Hurşit'i indiriyor, abisi Turhan'ı o hipnozdan sarsarak uyandırıyor ve Şeyh Gaffar'ın o uyduruk kalesini resmen başına yıkıyor adam. Oradaki yıkım sahnesi de dönemi için epey görkemlidir. Oradan çıkıp soluğu açık denizlerde aldık. Denizler Hakimi filminde. Yunus Paşa'nın gemisine kara korsanın saldırması, Türk köyünün yakılıp kadınların kaçırılması, Deniz savaşları başlıyor bu kez. Murat Yakup Bey'le anlaşıp Antonio isminde bir suçlu kılığına giriyor ve kendi kendini zindana attırıyor. Sonra nöbetçiyi bayıltıp korsanların arasında meyhanede sarhoş olma bahanesiyle o kaçış planını yapmaları falan çok zekiceydi bence. Bu sızma operasyonları Kara Murat'ın imzasıdır artık zaten fark ettiysen. Evet, ustalaşmış iyice. Gemide kara korsanı alt etmesi, Maraya'yı kendi tarafına çekip gemiye ele geçirmesi kusursuz bir plandı bence. Ama işte insan doğası diyelim, Maria'nın Nikolas'a olan sadakati ağır basıyor ve anında ihanet ediyor. Gemi tekrar düşman eline geçiyor, Yunus Paşa orada forsu oluyor, Murat da Gile'ye bağlanıp ağır işkencelerden geçiyor. Allah'tan Maria hatasını anlayıp onu kurtarıyor sonradan. Finaldeki Nikolas'ın kibri de Şeyh Gaffar'dan aşağı değildi bence. Adam Fatih'ten fidye isteme cüretini gösteriyor ya. Kibirleri sonları oluyor hep. Murat tabii ki şatoyu basıyor. Kara korsanı tıpkı onun esirlere yaptığı gibi bağlayıp çaresizce ölüme terk ediyor ve gemiyi kurtarıp İstanbul'a getiriyor. Ve gelelim bu devasa maratonun son halkasına, Devler Savaşıyor filmine. Oyuncu değişikliği var burada Fatih rolünde. Aynen öyle. Artık Fatih rolünde Sümer Tilmaç var. Bu film diğerlerinden çok farklı hissettirdi bana nedense. Murat artık padişahın doğrudan emriyle değil de kendi inisiyatifiyle hareket eden böyle yalnız bir dedektif gibi geldi bana. Çok doğru bir his. Son film bir imparatorluğun olgunluk dönemindeki bürokratik çürümeyi ve içerideki iftiraların ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatıyor aslında. İçeriden çürütme teması. Rumkani Paşa'nın Sadrazam Mahmut Paşa'ya Mora'yı sattı iftirasına atması sıradan basit bir yalan değil ki devletin sinir uçlarına yapılmış çok büyük bir saldırıdır bu. Buna dayanamayan Murat, Fatih'in huzurunda kılıcını ve şapkasını yere atıp padişaha resmen rest çekiyor ya. Fatih de onun için anında ölüm emri veriyor gözünü kırpmadan. O resk çekme sahnesi serinin en cesur anlarından biridir. Ama orada araya giren o flashbackler var ya, ikilinin geçmişte birbirlerinin hayatını nasıl kurtardığını gösteren o anılar inanılmaz duygusaldı. Murat'ı ipten alan kişi de tesadüfe bak ki, yıllar önce Murat'ın kendi hayatını kurtardığı o paşa çıkıyor. Vefa borcu ödeniyor bir nevi. Aynen öyle. Murat gerçeği ortaya çıkarmak için Han'da Tuğrul Bey'le buluşuyor ama bir suikast sonucu Tuğrul Bey orada ölüyor. Bunun üzerine Murat Mora'ya gidip ben Tuğrul Bey'im diyor. Rum Kani'nin kardeşi Davut kendini orada vali seçtirmiş zaten. Kılık değiştirme yine devrede. Ya Murat'ın orada silahşör kimliğini gizlemek için yaptığı o aşırı sakar hareketlere ne demeli? Ata bir türlü binememesi, avlanırken saçmalaması falan inanılmaz komikti bence. O komedi unsuru aslında fırtına öncesi sessizliktir. İzleyiciyi rahatlatır, düşmanın da rehavete kapılmasını sağlar ki tuzağa düşsünler. Ve fırtına koptuğunda Davut'u öldürüp o iftira mektuplarını Fatih'in huzurunda okutarak tüm gerçeği ifşa ediyor. Rum Kani son bir çaresizlikle bıçakla Fatih'e saldırırken Murat kılıcıyla onun kolunu kesip atıyor ve böylece bir dönemi koca bir efsaneyi tam anlamıyla noktalamış oluyor o an. Müthiş bir kapanış sahnesi o. Gerçekten de.